Selamlar selamlar selamlar, bir saniye önümdeki ekranı açmam lazım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Önce bir ses denemesi yapmam gerekiyor. Sesim geliyor mu düzgün bir şekilde? Twitch'ten açacaktım ama son dakika bir değişiklik oldu. Ses var mı? Önce bir sesi kontrol edeyim. Geliyor abi, mükemmel. Ses güzel. Okey. Ses güzelse bunu buraya koyayım. Şu yolluğumu bir alayım. Nasılsınız? Keyifler nasıl arkadaşlar? Ya açtım, chat'i açtım. Bir baktım hani insanlar toplanıyor. İyi akşamlar. Güzel bir ortam oluşmaya başladı. Bak, hemen aradan biri çıkacak ya. Biri böyle bir terbiyesizlik yapacak. Onu 86 bin saniye süreyle banladım. Bayağıdır 86 bin saniye süreyle birini banlamıyordum. Güzel oldu. Bir de chat'i açacağım. Bir saniye bekletiyorum. Ayarlarımı yapıp geleceğim. Bir saniye. Chat'imi de açtım mı? Chat'i bir göreyim. Okey. Tamamız. Tamamız. Ne haber yakışıklı? İlk gözüme çarpan mesaj bu oldu. Teşekkürler Yiğit. Sağ ol o senin yakışıklılığın. Gelene kadar iyiydik. Ban yedi daha iyi olduk. Hoş geldiniz Cemil. Hoş bulduk Mr. Snoop. Bugün yayında şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Konuşmak isteyeniniz varsa yayında, Japonya ile ilgili herhangi bir sohbet muhabbet etmek isteyeniniz varsa Discord hesabımızı paylaşıyorum. Bilenler bilir. Orada ses kanal kısmına gelin. Yayına alabilirim sizi. Konuşmak isterseniz sohbet muhabbet edebiliriz. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Genelde Twitch'te böyle yapıyoruz. Gelenler konuşuyor, ediyor, sohbet ediyoruz. Mesut değerli bir ramen ısmarlamış. Teşekkürler Mesut. Onu şimdi diye yiyeceğim. Bizim moderatörlerden kimse yok değil mi? Discord'u da paylaşayım. Hemen mesajlara döneceğim. Bir saniye. Tek başıma şey yapmaya çalışıyorum. Discord'u açamıyorum. Açtım. Bir saniye, şu Discord'un hesabını da şurada paylaşayım. Konuşmak isteyeniniz varsa Discord'a gelsin. Oradan bağlantı kuracağız. Limit yok. Tamamıyla interaktif bir yayın olacak. Her yerden katılabilirsiniz. Bakın şimdi. Bakın Discord linkini attım arkadaşlar. Konuşmak isteyeniniz varsa, sadece Japonya değil. Aleykümselam Aga Niyaz, hoş geldin. Ben niye bu bağlantıyı yapamam? Sohbet, muhabbet, Japonya hakkında, genel siyaset dışında her şeyi konuşurum. Şuraya da geleyim. Tamam. Şimdi mesajlara spam yapma admin. Bana diyor. Kanal benim oğlum. Mesajlara döndüm arkadaşlar. Ben hemen bir sırayla okuyayım. Mesut değerliye teşekkür ediyorum. Bir ramen ısmarlamış. Teşekkürler. Video izleyecek miyiz abi? Snoop, birkaç tane güzel video çıkardım. Duruma göre açacağız, izleyeceğiz. Abi saçların açılmaya başlamış. Dikkat et ha. Bir de abi hentai izlemekten rüyalarıma girmeye başladı. Lan az oyun ya. Bismillah yani. Üçüncü mesajda da saçlarım, evet bak.
şöyle yapınca aslında evet saçlarım biraz açılmaya başlandı. Bakayım. Boş ver. Açılan açılsın. Rahatız. Yok yok. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aga Nigi Naga Nigi. Ne oluyor oğlum? Bunlar nasıl mesajlar ya? Biri hentai yazıyor, biri Aga Nigi Naga Nigi çok hoştur, ona giri. Olsa da drone alsam. Güney Kore para Türk lirası karşısında durumu nedir? Güney Kore parası Türk lirası karşısında durumu iyi. Güney Kore'nin parası iyi. Konnichiwa bro. Japonya'nın en beğendiğin 3 özelliği arigato gozaimasu. Damir kutsal. Japonya'nın en beğendiğim 3 özelliği ne olabilir? Birincisi güvenli. Güvenliği yazabiliriz. Güvenlik bakımından dünyanın en top ilk 3 ülkesinden biridir Japonya. İnsanlar saygılı, evet. Onu katabiliriz. Bir de sokaklar temiz diyeyim. Genel bir cevap olsun. Nasılsın? Keyfin nasıl? Aykut Zeybek teşekkürler. Valla iyi olmaya çalışıyoruz bugünlerde. Şu geçenki Türk bayan Koreli ile evli olan, onunla bir video daha gelse iyi olur. Sihirbaz gösterisi iyiydi. Aa, Selin'i diyorsun. İzlediniz mi? Selin'le olan videoyu izlemeyen var mı? Yayından sonra izlemeyen varsa açsın izlesin. Ben şu anda bağdaş kurdum ya. Dur, bu ses size gelmiyor değil mi? Tamam. Kimler nereden katılıyor? Kimler nereden izliyor? Yurt dışından izleyen var mı? Birkaç kişi öyle mesaj yazmıştı. Merak ettim. Bakayım, yurt dışından takip eden var mı? Bu aralar yurt dışından, Amerika, İngiltere'den bayağı bir izleyen var. Mesaj da geliyor. Merak ettim, oralardan takip eden var mı? Yayındayken yasaklı kelime söyleyebilir. Rastgele gelen biri dikkat et. Cem hocam, bir ara ekran kartı fiyatlarını gezdir bize. Ekran kartı mı? Akihabara videoma bakabilirsin. Gerçi 4-5 ay oldu ama ben Akihabara'ya gideceğim. Oralardan da güncel bir şeyler çekmek istiyorum. Merhabalar, hayatına başarılar. Teşekkürler. Genki Horiguchi. Ada ülkeleri her zaman güvenli. Mesajlar gitti. Dur, ben insanları okuyacaktım. Bir saniye. Bir Bağcılar gördüm. Bir gözüm kaydı oraya. Heh. Kaçırdığımız video yok. Tamam. Kimler nereden izliyor bakalım. Hemen bir geniş, kim nereden bağlanıyor. Beyazlık görünüyor. Saçımdan mı? Dur abi. Bir saniye. Kütahya. Başladı. Kütahya'dan. Bağcılar'dan. Gümüşhane, İstanbul. Ben yurt dışından izliyorum abi. Neresinden Azoin? İstanbul, Adana, Antep. Ay maşallah. Bak, Almanya çıktı. Berfin dinler. Berfin, Almanya'ya selamlar. Guten neydi ya? Guten iyi akşamlar. Guten Tag mıydı? Guten Morgen sabah. Guten Tag. Guten Abend. İyi akşamlar neydi? Unuttum. Beylikdüzü vardı sanki, yurt dışı sayılır. Olabilir. Orası da biraz sınırda kalıyor. Almanya. Bir tane daha Almanya geldi. Kırklareli, Grönland'dan. Samet Grönland'dan izliyor. Bayağı bir yurt dışından izleyen var. Samsun, İskenderun. Işık mı fazla? Işık mı fazla? Bir saniye. Böyle nasıl oldu? Allah Allah, bende bir şey gözükmüyor. Bende normal gözüküyor. Adana, Marmaris, Üsküdar, Guten Abend. Guten Abend.
Guten Abend. Yok ya, iyi akşamlar neydi Almanca? Çorum. Çorum'a selamlar. Genel Papua Yeni Gine mi? Hiç girizdi. Papua Yeni Gine'den bağlanıyorsan gel Discord'da seninle konuşmak istiyorum. Benim 2 kere Papua Yeni Gine'ye gitme, orayı gezme durumum oldu. Fakat ikisi de kıyısından döndü. Gel Papua Yeni Gine'den gerçekten bağlanıyorsan gel seninle bir konuşalım. Bak attım Discord şeyinde. Harbiden Papua Yeni Gine'den bağlanıyor musun? Bakayım. Bekliyorum. Discord'da gelin konuşmak isteyenleriniz. Ekran ışığı gözlükte patlıyor. Düzelmedi mi? Şöyle konuşayım bir saniye o zaman. Ha, şimdi beni böyle şey yaptığınızda tamam böyle alacağım o zaman. Şu anda nasıl oldu? Bağcılar online. Düzelmiştir diye düşünüyorum şu anda. Chat gitti. Ne oldu lan? Yayın mı? Yayın bir şey oldu. Yayın dondu. Mesaj akmıyor. İzleyenler sizlersiniz arkadaşlar. Beni ona göre yönlendirin. Discord şey yaptım, pinledim yukarıya. Konuşmak isteyenleriniz varsa biraz sonra Discord'a bağlanacağız. Güzel, yurt dışından bayağı bir izleyen vardı. Hoşuma gitti. Teşekkürler. Zaman ayırıp yayına gelenlerinize teşekkür ediyorum. Vallahi şu an iyi görünüyor. Tamam o zaman. Cem, şimdi sana çok zor bir soru soracağım. Neden tüm Japon Tamam, düşündüğüm bir şey değildi. Tüm Japon kadınların bacakları Roberto Carlos gibi yamuk. Ben başka bir şey bekliyordum da. Evet öyleler. Öyle yürüyorlar. Size bir şey daha da ilgincini söyleyeyim. Erkeklerin bir kısmı da öyle. Japon erkeklerin bir kısmı da öyle. Yayında hiçbir sorun yok. Çok iyi, çok güzel şu anda. Aykut Zeybek. İlyas sayesinde tanıdım seni. İlyas'a teşekkür ederim. Buradan İlyas'a da selamlar. Tayland'a, Pattaya'ya selamlar. Gözünü karartıp nasıl Japonya'ya gittin bizi onu anlat, o yıllara geri dön. Ay. Fatih valla şu anda gece 12.30. Bir anlatmaya başlarsam sabaha kadar sürer bu. Uzun hikaye. Ben onu nerede anlatıyorum ya? Öyle o muhabbeti galiba tam daha ben hala anlatmadım. 100.000 aboneye falan saklıyorum detaylı bir şekilde YouTube'da. Gözünü karartma değil de yani iyi birilerine denk gelme mevzusu diyeyim ya. O iyi birilerini hayatımın geri kalanında denk gelemeyeceğimi düşündüğüm için yönümü buraya çevirdim, öyle söyleyeyim. Çünkü ortam o kadar bozuk ki şu anda. Abi Türk hostlarla video gelir. Bir saniye konu, bir şey anlatıyorum şurada. Sen beni pavyona götürmeye çalışıyorsun öyle videolarla da. Ben burada anılarımı anlatmaya çalışıyorum. Bak şimdi kafam gitti. Şu anda Shinjuku'ya, otomatikman Shinjuku'ya gittim. Bir de hafta sonu. Oralar böyledir şu anda. Japonya'ya gidip Nintendo Switch bir sürü oyununu almak istiyorum. Oo, ben bugün Nintendo Switch'in Türkiye fiyatına baktım. 14.000, 15.000. Japonya fiyatına baktım. Yarı yarıya. Yarı yarıya ya fiyat. Bak anlatacağım şeyi unuttum. Yen he? Bak aklımda şu anda bir Roberto Carlos bacağı kaldı, bir de host kaldı. İki soru da benim kafam allak bullak oldu.
Papua Yeni Gine'ye 2016'da gittim. Gitmez olaydım. Fırtınaya mahsur kaldık. Kasırga 3 haftada 2 aylık param gitti. Çıkış vermediler Pasifik'te. Avustralya'ya zor geçtim. Hiç tatlı anım yok. Boşa gitti. Damir kutsal. Allah Allah. Enteresan. Ben dediğim gibi 2 kere Papua Yeni Gine'nin gezisine kıyısından döndüm. Çok gitmek istiyorum oralara da. 2 de sorun çıktı. Olmadı. Gitmez olaydım böyle deyince, ama ben ne kadar kötü şey söylerseniz söyleyin Papua Yeni Gine ile ilgili beni caydıramazsınız. Ben o çükünde boru olan adamları göreceğim bir gün. Nipponlar Skoda bacaklı. Enteresan tabirler gelmeye başladı. Videolar güzel gidiyor. Bu arada Çağrılar Japonya'ya geldiğimde gördüm kanalı. Ha, ne güzel. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Japonya çok uzak kültür ve mesafe olarak, öyle hoş, dünyanın bir ucunda. Cem abi Türk ostlarla bir daha bunu okumuştuk. Türk ostlarla. Valla değişik içerikler yapmaya çalışıyorum. Neden olmasın? Türk Türk host mu? Bir saniye. Ha, Türk hostlarla. Ben nereden bulacağım? Türk hostu baboş ya. Yani hostu geçtim, bir de Türk host. Gerçi birkaç kişi demişti, vardı o şekilde çalışan da, bilemiyorum. Yılbaşında gece hayatı videosu gelir mi? Yılbaşında yok, eşim izinli, biz büyük ihtimal sessiz sakin sokakta böyle Ju, Q, Hachi, Go, Yon, Ichi Zero diye karanlık Japonya, Tokyo sokaklarında yürürüz. Çok öyle kalabalığa girmeye çok şeyim yok yani. İstemiyorum. Hatta çekirdeğim var. Bir senedir sakladığım çekirdeğim var. Dışarıda böyle çekirdek çitliye çitliye o vakitlerde eşimle böyle yürümek istiyorum. Ama hava buz gibi bu ara ya. Havalar gece tam bir şey, ne derler, Ankara ayazı gibi buz kesiyor. Abi sen 200-300 izlenirken seni izliyordum. O dağda bisikletle gece vakti mahsur kalma videon en sevdiğim video. Tamamını izledim, onu hiç atlamadan. Mikrot. Kumamoto'yu diyorsun değil mi? Böyle yılanlayarak tık 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 tık. Hala şu köşemde oynuyor. 4 sene geçmesine rağmen çok güzel bir tecrübeydi ya. Japonya. Abi aynı mesajları bir daha mı atıyorsun? Cem abi Zigor'la ne oluyor babaş? Bir şey oldu, bir saniye. Oo Malatya. Malatya, nasılsın Malatya? Malatya'ya selamlar. Konuşmak isteyenleriniz varsa alacağım biraz sonra. Bir e, sohbette yazanlara cevap vermeye çalışıyorum. Discord'dan bağlantıya tıklayıp Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Konuşmak isteyenleri biraz sonra teker teker alacağım. Japonların en çok bindiği araç hangisi kral? Valla en çok ne görüyorum ben yollarda? Yani Toyota, Honda. Ee, bilmiyorum ki, onun şeyini yapmadım. Yani ee, kendi arabaları ya. Kendi Japonların çıkardığı arabaları daha çok görüyorum. Ufak bir video gelirdi ama ya izlerdik Cem Kun. Ufak bir video bir iki tane var. Duruma göre açacağım. Abi aşırı soğuk evde takılmak daha iyi bence. Adamı soğuk gibi kesiyor. Japonya'da bak bu aralar şöyle bir durum var. Saat böyle 1 gibi enteresan bir sıcak başlıyor. Böyle 4'e kadar. Ama bildiğin şey yani Eylül Ekim. Ondan sonra bir soğuk başlıyor. Hani o sıcaktan o soğuğa geçmek, ben bilmiyorum, daha önce öyle bir şey hissetmedim. Çok keskin bir hava değişimi oluyor.
Cem şu Kill Bill'in çekildiği restoranı unutamıyorum. Ne filmdi ama keşke Kill Bill restoranda bir çekim yapsa. Volkan, Kill Bill restoranına ben gideceğim. Hatta önümüzdeki hafta gideceğim. Çok değerli bir abimle, büyüğümle. Duruma göre oradan story ya da bir şeyler çekebilirim. Güzel yer, güzel yer oralar. Abi bir ara arabalarla video çekiyordun. Ne oldu işler? İşte o Japon arkadaşların işleri güçleri işleri güçleri olmaya başladı. Tek başıma gidemiyorum ben oralara. Beni götüren arkadaşlar bu aralar. Bir saçım düştü. Şöyle yaptım, bir tane tel aşağı doğru gitti. Sağımızda solumuzda evlenen, evlenmeye çalışan, para biriktiren biraz Japonlar çoğaldığı için toplu halde bir şey yapamıyoruz bu aralar. Cem abi bir şey diyeceğim. Hani sen eşinle Türkçe konuşuyorsun, o da öyle öğrensin diye ya. Çok yutarak konuşuyorsun. Kelimeleri nasıl öğrenecek? Güzel soru. Ben evet onu biraz şey yapıyorum. Sen söyle. Biraz dengesiz çıkıyor benim ağzımdan. Ona ben hep kendime söylüyorum, dikkat edeceğim de bilmiyorum, otomatikman hep o tarafa kayıyorum. Cem merhaba, Türkiye Japonya'da göç etmeyen birisi, Türkiye'den Japonya'ya göç etmek isteyen birisi ne kadar parayı gözden çıkarma, dil okulu masrafları, biletler vesaire her şey dahil olur mu? Nida, bizim Discord sunucumuza gel, orada okul başvurusu yapan, gelen, ev tutan vesaire bayağı bir insan var. Onlarla sohbet muhabbet edebilirsin. Hali hazırda o işlerle uğraşan Discord sunucumuzda bayağı bir insan var. Genç arkadaş var. Ha, Discord'da mısın? Güzel. Gel hemen Mr. Sunup, seni bir alayım. Sen bayağıdır bekliyorsun. Mr. Sunup, Merhabalar abi, iyi akşamlar. iyi akşamlar. Nasılsın? İstersen iyiyim. Zikor'u çek, onun soruları vardı. Onun mu sorusu vardı? Tamam, canı sağ olsun ya. Sen de dur. Ben sohbet etmek için geldim. Tamam, Zikor'u da çekeyim. Zikor'un adı gözükmüyor bende. Alo. Merhabalar. Ses geliyor mu? Geliyor. Ha, geliyor. Tamam. Sesin geliyor. Adım bende Z nokta nokta çıkıyor. Abi o küfür gibi. Yok, Zigor abi normalde. Ha, Zigor mu? O nick. Evet. Bize adını bahşeder misin? Abi Zigor tercih ederim ya. Zaten günlük yaşamda da Zigor'u kullanıyorum ben. Zigor. He, sen her yerde yani Evet, E-Devlet'te de evet. mi Zigor yazıyor? Nasıl bir şey yani? Adını mı söylemek Abi istemiyorsun? ben lisede yani sınav kağıdına bile Zigor yazıyorum. Müdür falan öğretmen Zigor diye şey yapıyoruz. Dışarıda da Allah öyle biliyorlar zaten benim. İsmini doğru düzgün bilen yok. Allah. Aa, enteresan bir arkadaşla yayına bağlandık. Zigor arkadaşlar. Zigot değil. Zigor Zigot. değil abi. Aman. Ya, nasıl abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Yaşamaya çalışıyoruz. Nereden Biliyorsun. nereden katılıyorsun yayınımıza? Ee, Adana'dan yayına sıçramış bulunuyorum. Oo, Adana neresinden? Yüreğir. Nere? Kiremitane diyeyim ya diyorsun. Bir tane. Oradan Orayı da bilmiyorum da neyse, Adana diyelim. merkez. He, Evet abi. Adana. Yaşın kaç Zigor? Ee, 26'ya gireceğim. 26. Aa. Ama görsen 18 sanarsın. Görsem 18. Evet, Japonya ile alakalı neleri merak ediyorsun? Var mı soruların? Not almıştım. Abi de not Şimdi yazdın. Aa. Discord'a gelin. not yok. Soru sormak isteyenler, konuşmak isteyenler Discord'a gelin. Salon kısmına. Oradan sorularınızı alabilirim. Şimdi Canlı güzel bir interaktif soru yapalım. soracağım. Bekliyorum Zigor. Bize güzel bir soru sor bakalım. Seni ne zaman cosplay olarak görebiliriz? Ha, ulan bak, elim tam mute tuşuna gitti. Bak, küfredeceğiz sandım. Yok abi. Bak, moderatörüm de yok. Bir şeyim yok. Beni zor durumda Yok bırakmayın. yok. Abi bu arada bu yayınlık istersen geçici olarak şu an müsaitim, yardımcı olabilirim moderatörlük konusunda. Eyvallah. Sunopçum, senin güzel onu düşünmen yeter. Teşekkürler. Bir daha sorar mısın soruyu Zigor? Seni bir cosplay olarak ne zaman görürüz? Mesela böyle Almanya'da falan mesela festivaller oluyor, şeyler oluyor ya da Japonya'da genel festivaller oluyor böyle oyun Cosplay. festivalleri olsun.
Aha. 31'de bir şey var burada. Komik, adını unuttum. Komik Event diye bu Odayaba taraflarında şey var. Yaklaşık bir hafta sonra, yani müsait olursam bu dediğim muhabbeti ben düşündüm. YouTube videosuna böyle bir içerikle gitmek, ki buradan oturduğum evden oraya gitmek bir 2-2,5 saat sürüyor. Burada hazırlanıp gitme düşüncesi, bir de videoya işte YouTube çekme. Ben bunu düşündüm, olabilir mi diye, ama o birkaç gün öncesindeki benim müsaitliğe bağlı. Olabilir. Her an olabilir, bilemiyorum. Aklımda ama bu. Ulan ben kafamdaki düşünceleri okudum valla. Eşim bile bilmiyor oğlum bunda. Bir kendi kendime konuştum bu muhabbeti. Abi ikinci soruya gelip Peki tamam, ben sana sorayım. Ya da evet. izleyenlere sorayım. Mesela hangi cosplay kıyafeti bana olur? Bana gider. Hmm, Çünkü bilemedim. cosplay'e, mangaya, anime, şuna buna bayağı meraklı. Aslında o senin zevkinden daha iyi olmaz mı abi? Hani hangi şeyi daha çok seviyorsan anime karakterini falan Yani ya ben da böyle bir, ne bileyim, böyle bir samuray mı? Samuray da çok klasik olur ya. Tanjiro. Erkek mi olacak? Abi Bir zahmet erkek olsun. Şimdi bu 2,5-3 saat Tanjiro ben kız kadın kostümüyle o yola gidemem. sen Tanjiro değil de bir Miyamoto Musashi olur sende. Miyamoto mu olur Göz, benden? gözlerde bir benziyor. O biraz, ama makyaj biraz uğraşmak lazım ona ya. Bir tane perukla halledersin sen. Peruk, evet, geçen gün Ikebukuro'ya gittim. Orada da bir peruk gördüm. Ben yavaş yavaş böyle o taraflara doğru kayıyor olabilirim, bilemiyorum. Böyle peruktur, pelerindir. Aslında bir peruk bir pelerin, biliyor musun? Her şeyi çözer. Evet. aynen öyle. Abi, Zaten Japonya'da heh, her türlü şey var zaten, kostüm mostüm. var var, evet. Hani bayağı rahat olur o yönden. Esteti Sengi, koşarak geliyorum yanıma. Estate. Ben uzağım Abi biraz o şeylere. şey Bana tam bilen arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu söylerse. estet kadın bir karakter de biraz sıkıntılı. Şey diyeceğim abi ben sana. Şu anda Ha, yayında kameran böyle hafif sola doğru kayık duruyor. Tam sağ tarafta, pencerenin sağ estet tarafında bu. masa üstün görünüyor, biraz haberin olsun. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkürler. Estet bu arada buymuş. Ruso. Ya ben bunu bilmiyorum. Ya da mesela şey yapabilirsin. Neydi? Doktor Stone animesindeki işte baş ana karakter var ya. Evet, öyle bir şey olabilir. Öyle bir şey olabilir. Hani önlük mönlük de güzel gider. Olabilir. Bakayım, ben düşüneceğim. Enteresan bir konsept olabilir. Hı hı. Abi diğer şeye gelin mi? Evet, diğer sorunu Bu sorabilirsin. bir video içeriği. Yani beyaz yakalılar biliyorsun ki Japonya'da çok fazla mesaiye kalıp çalışıyorlar. Hani animelerde de zaten bunları görüyoruz. Hı hı. Bunlarla ilgili bir günlük bir video olur mu acaba? İzinler alınabilir mi acaba hani onun için? Nasıl bir şey mesela, bir açarsan, nasıl bir şey mesela, bir örnek ver. Yani Türkiye'de yani mesela en basiti oradaki inşaat şeylerine bakıyorum videolarına. Çalışanlar arada egzersiz yaptırıyorlar mesela. Bize garip geliyor hani bizde olmayan şeylerden. O şirket işlerinde, evet, bazı Evet. şirketlerde olan bir durum o. E, Hani onunla ilgili böyle değişik bir şeyler varsa güzel içerik çıkabilir belki ondan abi. Ya bir şirkette çalışan birkaç tane Japon arkadaşım var da, Hmm. yani Japonya'yı sen de biliyorsun. Oralardan izin almak, işlerine girmek, video çekmek, YouTube'da yayınlamak filan, bunlar zahmetli, bir sürü prosedürü olan işler. Ancak yakın tanıdığın filan olacak da hani böyle sözün mözün geçsin. Ee, ama yani şeyden de olabilir. Şirket ya, olabilir tabii. Video aralarına filan konulabilir. Onu birkaç kişi daha yazmıştı. Bunlar hepsi benim kafamda olan şeyler de, bu izin prosedürleri, hani kamerayı alayım gideyim bu beyaz yakalıların şirketinde bir şeyler çekim, hayatlarını filan göstereyim. Bunlar şimdi burada olmayan birine anlatmak zor. Gerçekten zor işler. Bu izin prosedürleri vesaire, yani izinsiz çekip o videonun kaldırılması falan, onları geçtim, davaya kadar gidiyor.
Ama bunlar hep Hı. aklımda olan şeyler. Ya İki, okul için de bu geçerli zaten. okul Okul daha zaten sıkı. evet ya, geçen Twitch yayınında okul muhabbeti oldu. Ben bir tane okul kaydettim. Yeni yıldan sonra bir eşimle birlikte gideceğiz bir tane liseye burada. Bir izin alacağız işte, böyle böyle durumumuzu anlatacağız. Çekim yapabilir miyiz? Önceden çekim yapanlar olmuş yabancılardan. İzin alabilirsek o okulun lisesi, bir de kız lisesi. Oo. İzin alabilirsek, ama zannetmiyorum, ama şansımızı deneyeceğiz bakalım. O yüzden yanımda eşimi de götürüp biraz güzel bir Japonca ile derdimi anlatabilirsem güzel olacak. Daha önceden çekim yapanlar olduğu için şu anda öncelik biraz daha benim için okulda, o senin dediğin o hani yeni yıldan sonra gelecek videolar için kafamda olan planlar. Anime, kostüm, hani tam bir video değil de videoların arasında böyle 3 dakika 5 dakika olacak türden şeyler. Yine bak 2'de 2 gidiyorsun. Güzel sorular. Üçüncü, ya zaten onu sormasam da olurdu aslında. Yengeyi ne zaman göreceğiz? Hemen bir Canlı banlayalım. şuna da bir sorayım. Abi 10 binlerin adına sesleniyorum. Ya o Allah bilir. O muhabbeti Allah bilir. Peki Elbet bir abi gün. muhabbet geçiyor mu aranızda böyle videolar çıkmak ister misin diye falan? Ya Nasıl video bir yaklaşımı var yengenizin? diyorsun, bir ağzımdan bir laf ayım, biraz zorlayayım bakayım ne diyecek. Ya o muhabbeti söyledim arkadaşlar. O hani o Selin'le olan videoda da var. Hani burada birilerine YouTube'a koymak, hani YouTube'u geçtim, internete koymak vesaire, izin almak, o prosedürler ya inanılmaz zor ya. Şimdi iyi umurlarında olmayan insanlar var. Koy tabii, ne olacak vesaire e, diyen insanlar da bir hayli fazla. Fakat bize denk gelenlerde şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi. Yani istemiyorlar. Bir insan hani bir şey istemiyorsa tamam, saygı göstereceksin, ki kaldı ki hani işinden dolayı da vesaire, ki bunun için de böyle hani Japonları tanımadan etmeden bana mesaj yazanlar oldu. Abi işinden dolayı kim YouTube'da gözükmez istemez, işte 2 saniye 3 saniye ya da 1 dakika e, hangi işte olursa olsun müsaade ederler. Ben de onlara cevaben şöyle diyorum. Gelin Japonya'ya, herhangi bir yere, bir dükkana gidin. Deyin, sizi çekip YouTube'a koyacağım. YouTube kanalıma koyacağım. 10 tane dükkana girin. Gelen cevapları bana bir söyleyin. Yani kaçı kabul edecek? Yani toplasan ya biri kabul eder ya ikisi kabul eder vesaire. Yoksa hani bir video içeriği, yani benim şeyim o. YouTube'da ne yapıyorum? Video çekiyorum, içerik yapıyorum. Farklı içerikler. Yoksa ben bilmiyorum hani Japon işi şu bu vesaire derken etkileşim kasmayı, onlarla birlikte izlenme arttırmayı. Ben de istiyorum ama olmuyor. İnsanların ne derler, kararlarına saygı duymak. Hele ki Japonya'daysan saygı diğer ülkelerdeki saygı gibi değil. Diğer ülkelerde saygı gösterirsin, eyvallah, önünü iliklersin. Burada önünü iliklemen yetmiyor. Böyle bir 90 derece eğileceksin, saygını göstereceksin. Gidecek o, şöyle gidecek. Peki abi. Bu Bir Siha'ya lafını abileri var. kestim, bir hemen gözüm takıldı. Raulus abi, genel eve gittin mi Japonya'da diye bir mesaj yazmış. Hemen Banlayalım arkadaşı. sana Abi bir bugün sana bir 10 dakika fotoğraf bir time out atayım. Sen bir düşün. Bir düşün bakayım ben neler yazmışım. bugün foto sohbete attığım ses kaydını dinledin mi abi? Hangisi bilmiyorum. Tam senin Söyle, ne muhabbet ne? inek ya cover, hani ben demiştim ya geçen yayında, mikrofonu halledemedim ama kendim bir şeyler yapıp size dinleteceğim diye. Hı hı. Çözdün mü mikrofonu? Mikrofonu garantiye verdim, tamire verdim daha doğrusu Hı hı. geçen gün. Ama şimdi geçici olarak kendi telefonumdan çektiğim, kaydettiğim bir tane cover'ı, kısa bir cover'ı foto sohbete atmıştım. Tam senin inekle olan fotoğrafın üstünde. İnekli olan. Şimdi bilmeyenler için inek, cover, şarkı ses ne diyenler olacak. Mr. Snoop konuşan arkadaşım. İsmini de söyle, Mr. Snoop. İbrahim. Ha, İbrahim. İbrahim arkadaşımız böyle müzik yapıyor. Ne, gitarın mı vardı?
Evet. Gitarı var. Şarkı, türkü, müzikler yapıyor, söylüyor. Bir saniye. Bakalım inşallah şimdi açılıyoruz birazcık. Bağlama var. Aa, ne güzel. Ut var. Ney var. Birazcık geliştirmeye Bunu çalışıyoruz. Pek zaman İbrahim bulamıyoruz ama. İbrahim ses kaydı olarak atmış bizim Discord'a. Bir dinleyelim bakalım. Ne zamandır yayında böyle bize bir söylese diyorduk. Bir adım at bana, saklama kendini. Bak sendeyim, açtım sana kendimi. Çıkardım zararlı herkesi. Bir ara kalbim vardı, o sende mi? Bakmadın ona, yine sende mi? Benim için her şey bitti mi? Bir adım at bana, saklama kendini. Bak sendeyim, açtım sana kendimi. Çıkardım zararlı herkesi. Oh, bir ara kalbim vardı, o sende mi? Bakmadın ona, yine sende mi? Benim için her şey bitti mi? Oh, oh, Gel, bravo. Bravo İbrahim. Teşekkür ederim abi. İbrahim'e bir ağzına sağlık mesajları alalım arkadaşlar. Nasıl söyledi? Nasıl buldunuz? Ne zamandır sen çalıyorsun İbrahim böyle? Kendim çalıp söyleyeli 4 sene oldu abi. 4 sene. 4 senedir yapıyorsun. Ya bunu kendin mi yazdın? Bu benim internette karşıma çıkan başka birisinin şarkısı. Kendi şarkılarım da var ama. Bunu tınısı Sen de kulağıma yazıyorsun. güzel geldiği için çalmak istedim, Güzel söylemek güzel. istedim. Güzel ya. İsteğiniz varsa, istek şarkınız varsa, sesim yeterse, bildiğim bir şeyse çalıp atarım buraya. Japonya ile alakalı ne istiyorsunuz arkadaşlar? Bir Sukiyo ablamızdan Sukiyo gitarla. Another Love. Biliyor musun Aman aman. sözlerini? Biliyorum ama yani şu anda olmaz. Mikrofondan kaynaklı o da. Mikrofondan kaynaklı. Tamam, onu bir sonraki yayınlarda onları şey yaparız, söyleriz. Ben şu Japonya ile alakalı sorulara bir döneyim. Bir tane mesajları kaçırdım arkadaşlar. Cem, sen neden Japonya'yı tercih ettin? Nasıl yerleştin? Nasıl evlendin? Şu an mutlu musun? Nasıl bir gelecek planın var? Anlatır mısın seviniyorsan? Bütün tuşlara basmış Nida. Seviliyorsun, gelecek arkadaşlara da önerilerin neler? Valla Nida, öyle bir soru sormuşsun ki tam böyle 2-3 saat üzerine konuşulacak, üzerine YouTube kanalı açılabilecek sorular. Neden Japonya'yı tercih ettin? Nasıl? Yani evet, bunu söyledim. Canlı yayının başlarında neden Japonya'yı tercih ettim? Bir daha tekrar edin, belki kaçıran olmuştur. İyi birilerine denk gelme mevzusuna ben biraz takığım. Yani şu anda Japonya'da tanıştığım kişiler, eşim de dahil olmak üzere, yani iyi birileri diye o kategoriye koyuyorum. O insanlarla bir daha denk gelemeyeceğimi düşündüğüm için böyle ta yolum Japonya'ya kadar düştü. Nasıl evlendin? Bu da bir sorunun cevabı olmuş oldu. Şu an mutlu musun? Çok şükür. Nasıl bir gelecek planın var, anlatır mısın? Nasıl bir gelecek planın var? Gelecek planı. Allah, hep söylüyorum, Hokkaido'da bir çiftlik, bir dağ evinde
Ne oluyor lan? Sigara mı yaktı biri? Ne oldu? Çakmak sesi geldi. Ha yo elimi çıtlatma. Abi efkarlandım, dur bir yakayım. Abi kısaca şey diyorsun yani Abi evli mutlu çocuklu. Ya tabii çocuk ben seviyorum. Şöyle Japon çocuklarını ayrı seviyorum. Dünya üzerinde. Bununla ilgili sırf bir tane videom var ya. Japon çocuklarıyla alakalı bisiklet turunda bir tane video yaptım. İnanılmaz güzeller. Çok seviyorum. Allah kısmet ederse bakalım. Hayırlısı. Gelecek arkadaşlara da önerilerin neler? Gelecek arkadaşlara önerilerim, yani imkanı olanlar gelsin bir Japonya'yı görsün öncelikle. Ondan sonra kendi kararlarını, buraları gördükten sonra kendi kararlarını kendileri verirler. Ama imkanı olanlar önce bir gelsin, gezsin, baksın ortamı. Buranın çünkü durumu şu şekilde. Yani turistik olarak gelirsin. Gözüne her şey tatlı gelir. Sokakları temiz, insanlar saygılı. Aman Allah'ım dersin, bunlar nasıl millet? Fakat yaşamaya başlayınca o stres, bu yaşamanın verdiği stres, getirdiği stres biraz Japonya'da, biraz değil, biraz hemen eliyorum, fazla. Benim bisikletle Japonya turunun 11,5 saatlik videonun gidin en sonuna bakın. En sonunda birkaç dakikasına gidin bakın. Bir benzetme yapmışım mesela Japonya ile alakalı. O bence açıklıyor. Cem abi Buyur. altta bir arkadaş bekliyormuş bir süredir de chatten rica etti. Tamam. Hangisi? Bakayım. Boy 21. Tamam, o zaman Zigor bir saniye. Zigor var mı başka sorun? Zigor'u şey yapalım, Yo uğurlayalım. bir ara da işte yani son soru da olarak işte bir ara askerlik anılarını bekliyoruz. Askerlik abi. Tamam Zigor, yazdım bunu. İyi yayınlar. Teşekkürler Zigor, katıldığın için. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de. Kimi dedin Mr. Sunup? Boy 21 abi. Boy 21. Boy 21 burada mısın? Boy 21 mikrofonunu açarsan. Sesim geliyor mu? Ha, geliyor. Selamlar abi. Merhabalar. Boy 21. Adını bahşeder misin? İsmim Yasin abi. Yasin, hoş geldin. Nasılsın? İstanbul'dayım. İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler. Sağ olasın. Nereden bağlanıyorsun? İstanbul'dayım abi. İstanbul'da. İstanbul'da mısın? Ay. Güzel. Tam konum Üsküdar'dayım. Üsküdar tarafından. Evet, Japonya ile alakalı ya da Japonya'da alakasız da olabilir. Sorun varsa sana zahmet Abi hemen. ben Japonya'ya gittim bu yıl. Daha yeni yani sayılır. Japonya'ya geldin. Ne güzel. Temmuz'da 2 hafta kaldım. Hı hı. Nereleri gezdin? Tokyo'da 5 gün 6 gün Tokyo'daydım. 4 gün Osaka, 3 gün de Kyoto'daydım abi. Güzel. Ne güzel, Yani gelmişsin, naçizane görmüşsün, ne evet, güzel. ilk defa çıktık bir de yurt dışına. Yani Japonya ile Oo. açılış yaptım. İlk kez yurt dışı deneyimi Japonya ile oldu. Aynen. Ülkeye aldılar. Onu soruyordum sana yorumlarda sıkıntı çıkar mı çıkmaz mı diye ama aldılar yani. Girişte bir şey sordular mı? Hiçbir şey ya, bir tek kaç gün kalacaksınız dediler. Onda da zaten söyledim 2 hafta diye. Bir valizime baktılar. Sonra iyi tatiller dediler. Zaten biraz Japonca da vardı. Japonca biraz konuştum. Ya, hoşlarına gidiyordu. Tabii Japonca konuşunca hemen erimişlerdir. Yani evet. Biraz yardımı dokundu. Ama mesela bir tane dönüşte bir sıkıntı çıkmıştı. Mesela oradan şimdi yayında izleyenler için de şey olsun. Bilmeyen vardır belki. Almadılar. Ben dönüyordum. Türkiye'ye dönecektim. Birini Niye? almadılar ülkeye. Sen denk geldin. Ülkeye giremeyen Aynen aynen. birine denk geldin. Abi aynen. Türk'tü abi. Telefonda konuşuyordu böyle biriyle. Ee, ülkeye almamışlar. Onun sebebi de şey abi, Ordulu diye. Mesela bilmeyen varsa. Ordu, O Ünyeri. muhabbeti biliyor musun? O taraflardan evet banlı yerler var Japonya tarafından. Evet, yani geri göndermişler. Uçak biletini de kendisine aldırmışlar. Acımazlar, hemen biletini keserler.
Ya bayağı kötü. Ben ondan korkuyordum. Allah'tan başıma gelmedi öyle bir şey. Japonya vizesiz arkadaşlar. 90 gün girişlerde Türk vatandaşlarına vizesiz. Pasaportunuzu alıyorsunuz, geliyorsunuz. 90 gün Japonya'nın Abi keyfini bu çıkarıyorsunuz. Buyur. ordu olayı tam olarak ne, biraz açar mısın? Ya yani benim bildiğim o taraflardan gelen olmuş başlarda. Sonra işte eşidir, dostudur, kardeşidir vesaire gelmiş. Kaçak kalmış, kaçak kalmış, kaçak kalmış. Yakalanan olmuş vesaire. Oranın daha sonra adı çıkmış, mimlenmiş. O taraftan gelenleri böyle bir inceleyip sık dokuluyorlar. İşte Fatsa, aynen Fatsa. O taraflar. Yani ikna etmen lazım adamları. Gelen çünkü çok kaçak kaldığı için o taraflardan öyle bir durum var. Başka ekstra durumlar var mı bilmiyorum. Benim bildiğim bu. Yine adımız çıkmış. Sen de mi o taraflısın? Ya ben Denizliliyim de Ha. genel olarak. Ya Valla okul... Sivaslı varsa ben Sivaslıyım. Beni aldılar yani. Sivas'ta sorun yok. Abi Tokyo dur bir soru şey vardı. Sorun var mı? Boy 21. Ya abi sorum ya az Gelmişsin çok ben de gelmişsin görmüşsün gerçi. geldik gördük ya abi işte gittim. Ya çok hoştu. Yani harbiden hayatımın en iyi 2 haftasıydı. Hani bir turist olarak ben yaşamadım tabii orada. Hani her yerde bir sıkıntı var. Ben tatil yapmaya gittim oraya da. Bir şey aklıma geldi işte bu dil okuluna bir yazılma ama öyle uzun süreli değil. Bir 3 ay belki ben üniversitedeyim şimdi. Hı. Hani seneye belki seneye değil de hani ondan sonraki sene için. Bir dil okulu belki 3 ay düşünüyorum abi. Herhangi bir dil okuluyla gidip böyle bir video çekme şansın yok herhalde. Ee, Hani Ona da bu geçtiğimiz birkaç günde baktım. Hatta birisine yazacaktım da o arkadaşı bulamıyorum. Bir tane burada Shinjuku'da bir okulda Türk bir tane arkadaş var. Yani dil okulunda görevli pozisyonunda. Onu bulmaya çalışıyorum da bulamadım. Videosu vardı. O videoyu e, Hakadona Baba'da Human Akademi'de miydi? Başka bir yerde miydi? Ben galiba bir sene kadar önce görmüştüm. Bir röportaj yapmıştı onunla. Yani ona bir ulaşıp onun nazarında hala okulda çalışıyorsa onunla bir röportaj yapma fikrim vardı da bulamıyorum. Bilmiyorum. Onu ben değil. Abi istersen onu ben bir araştırayım. Sana zahmet. Ben Belki çünkü bulamadım şey onu. vardı. YouTube'da videosu vardı onun. İşte ben o videoyu da bulamadım. O Japonca dil okulunda çalışan Türk işte kadın mı erkek mi bilemiyorum. Bir sene oldu harbiden. Bir sene mi, bir buçuk. Kadındı. Kadın mıydı? Onu bulabilseydim gidecektim. Bana işte bir saat uzaklıkta. Orada daha önce 3 ay Umut Akademi'de okula da gitmiştim ben. Ya bir o dil okuluyla alakalı bir video yapacağım. Onu da soran eden çok oluyor. Yapacağım yani. Koyayım bir. Senin soruna cevaben. vallahi abi ya iyi olur. Dil, ok Düşünüyoruz. Ya dil, hani ben zaten gerek. Hı hı. dil Buyur abi. okuluna dil okuluyla gelmek isteyen bayağı bir insan var. Ya 3 aylık tabii 3 aylık muhabbeti de şu, yani 90 gün veriyor ya. Benim başıma da o geldi. Mesela Hümün Akademi'de. Yani turist vizesiyle 3 ay okula gidilebiliyor. Bir kere çıkış yapıyorsun, giriş yapıyorsun. Tekrardan 3 aylık Hı vizeyi hı. alıyorsun. Bu 3 ayda çalışma izni vermiyorlar mı o zaman? Öyle mi Yok oluyor? sen turistsin. Peki 4 ay olsa o zaman? 4 aylık okul yok. 3 ay var. Hmm. 3 ay kısa Abi oluyor onu hiç zaten. araştırmamıştım. 3 aydan turist vizesiyle geliyorsun. Bir zaten bir yani dediğim gibi bir çıkış yapıyorsun. Bir giriş yapıyorsun. 3 ay önce o şekilde bitirebilirsin. 3 aydan O sonra zaman 6 ay kurs var mı yok mu? Bizim Discord'da yaz ya. Sonra giden vardı. Ben o 6 ay muhabbetini biliyorum da bir sene diye biliyorum ondan sonra. o zaman sıkıntı ya. Üniversite olduğu için ben maksimum 3 hadi 4 ay oluyor. Yaz tatili o da. Bizim Discord'da yazabilirsin ya. Yine birisi bilir. 3, 6, 9, 12, 18 var diye biliyorum. Bak Semi Özkan yazmış. 6 aylık. 6 Hmm. aylık 6 ay. 6 ay 9 ay. O kötüymüş ya. 4 ay seçemiyorsun.
Durum bu. Yani boy 21. Var mı başka soru? Abi başka Ha, ya bu Benim sorum olabilir mi? Benim tabii. sorum olabilir mi? Tabii İbrahim sor. Hocam ne kadar tuttu tam olarak brüt? benim Evet, tatiliniz. tatil. Ya net söyleyeyim yani ben zaten bir şey değil de 26.000 lira uçak biletine verdim. Gidiş dönüş. Kore Evet. Hava Yolları ile uçtum. Kore aktarmalı. Buradan İstanbul'dan Kore'ye, Kore'den de Japonya'ya. Ee, ondan sonra şeye para gitti işte konaklamada ben 4 gün sadece otelde kaldım. Normal otelde. Geri kalan işte 10 gün kapsül otelde kaldım. Hani Osaka'da ve Tokyo'da kapsül otelde, Kyoto'da full otelde kaldım ucuz diye. Ondan sonra otellere toplam $650 gitti yani tüm konaklamaya $650. Günlük yemeğe de biraz Japon yemeklerini sevdiğim için $20 harcıyordum. Bir de günlük ulaşıma 1000 yen gidiyordu ortalama. 1000 yen de günlük ulaşım harcıyordum. Yani totalde ne Anladım kadara hocam. geldi bana Türk parasıyla? Hani böyle teknolojiyi falan saymazsak 60.000 lira, 65.000 lira falan. Ama dediğim paralar yani günlük olarak söylediğim paralar standart paralar. Mesela günlük 1000 Ama yen ben ulaşıma gitmiş. Biraz da yemişsin içmişsin vesaire, standart paralar. Harcamak istesen harcarsın burada. evet ama ben gittiğimde dolar kuru 23'tü yani şimdi fark var. Bir de o da var. O biraz fark ediyor ama ben hiç bu JR Pass hiç almadım. Ya herkes almış benim tanıştığım. Ben almadan hallettim tüm seyahatimi. Onu Hmm. alınca Yani ama daha mesela uyguna denk geliyor değil mi? yok benimki daha uyguna geldi. Şöyle ben gece otobüsleriyle şehirler arası ulaşımı sağladım. Ee, Gece otobüsü. evet Kapatıyorlar çok değil mi? zevkli. Sağını solunu. Ben bir kan Evet. ter içerisine kaldım. Tokyo'dan Osaka'ya, lafını böldüm. Gece otobüsüyle gitmiştim bir ara ucuz diye. Abi pencerelerin her tarafını kapatıyorlar. Böyle hapishanede gibi gidiyorsun. Git baba, git baba, git baba bitmiyor. Bilmiyorum sen nasıl hissettin de bana beni basmışlardı orada. Hapishane böyle sürekli oynuyor. Oynuyor bir hissiyat vardı bende. Kusacaktım bir yerde de iyi dayanmıştım. Vallahi ben bir şey diyeyim mi? Ben Tokyo'dan ilk Osaka'ya gittim. İşte otobüsü kaça almıştım? 10'a 11'e sabah 7'de Nanba'daydım, Osaka'daydım. Yani sırf otobüs o kadar soğuktu ki 2 katlıydı bir de. Tuvalet de vardı. Şansıma böyle değişik bir Hmm. otobüste. Ben üst kattaydım bir de en önde. Perdeleri kapatmışlardı da hani ön açıktı. İzleye izleye gidiyorum. Ondan sonra o kadar soğuktu ki klimaları fulllemişler. Ben titreye titreye gittim tüm seyahat. Güzel, iyi katlı Tüm yol. otobüs, değişik bir seyahat olmuş. Yani dönüşte de bu Wheeler Express var. Onun otobüsleri. Onda da ortadan bölüyorlar. Pembe otobüs. Ona hep binmek istiyordum. O çok güzeldi. Güzel bir tecrübe olmuş ya. Evet. Ya işte otobüsler 40-50 dolar zaten. Mesela gece otobüsü işte hani hem o avantajı da var. Konaklama kısmı hani o Tabii. parayla hallediyorsun. Yani konforu aramıyorsan yatıyorsun uyuyorsun zaten işte 4 saat 5 saat neyse yolda kestiriyorsun. Ya konfor abi şöyle konforlu ya cidden konforlu. Ben hani hiç bir tek o klimaları fullledikleri için yani titreyerek uyudum. Ama onun dışında rahattı baya. Teşekkür ederim hocam. Aha, Yani. güzel, enteresan bir Abi tecrübe şeyi olmuş. sorayım bir. Hı hı. Şeyi sorayım. Japonlar su içmiyor mu abi? Hiç analiz ettin mi onu? Japonlar ya Dışarıda yeşil hani dışarıda çay. metroda. Aha. Ya ben hiç görmedim su içtiklerini. Bir kere bile. Vallahi billahi. Şöyle bir şey Ha, var. Benim o suyla ilgili bayağı bir anım var. Daha bisiklet turundan kalma. Dağın başına çıkmışım. Bir tane vending machine koymuşlar, makine. Jido Hamba 2. Otomattan alacağım. Su alacağım. Bisiklet turunu o videolarda da var. İşte portakallı su var, limonlu su var, soda var, yeşil çay var, kahve var, çay var. Bir tane de böyle mavi bir tırak bir şey gördüm. Aa dedim bu su. Aldım.
Koydum. Ulan su köpürüyor. Ha dedim bu su değil. En az 30 farklı şey var. Su yoktu. Makinede. Dağın başındayız bak. Ve sonra cevaben genel olarak bunlar, eşimde de öyle bir durum var. Ben bazen şey yapıyorum. Bir iki kere de bazen de bir iki kere şey yaptım. Onun bir muhabbeti vardı bizde. Bir yeşil çay var elimde. Bir de su var. Götürüyorum. İşte suyu veriyorum. Bana niye su veriyorsun? Bana yeşil çay ver diyor. Mesela bana öyle bir şey yapsa, bana niye yeşil çay veriyorsun? Su ver. Biz alışmışız hani suya da, bunlarda da öyle bir şey var. Yeşil çayı suya tercih ediyorlar. Yeşil çayı daha çok içiyorlar. Evet. Ya ben işte gittim. Yani bakıyorum işte insanlara. Ya sanıyorum ki bir tek turistler su içiyor. Yani harbiden Japonlar hiç böyle dışarıda su çıkarıp içtiğini görmedim ben. Veya marketten aldım. Şimdi suyun yerine geçen bu vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak burada bayağı bir çeşit var. Mesela Pocari var. Ben de e, bisikletle işte paket dağıtırken, bir tura mura giderken genelde tamam, suyu alıyorum, bir köşeye koyuyorum ama Pocari Sweat dediğimiz o vücudun ihtiyacı olan şeyleri karşılayan da, şunu bir atayım bir saniye, bir Bir de o bayağı ferahlatıyor demiştin abi herhalde Pocari. eskiden. Evet ya, oradaki önemli olan şey hani o su hissiyatı var ya, su içtiğini hissetme ihtiyaç mı? Biz alıştığımız için de, şimdi Japonlar da öyle bir şey yok, alışmamış. O vücudun ihtiyacı olan şey ne? Pocari mi? Yeşil çay mı? Ha, tamam, bunu içeriz. Bu adamların hangisi işine geliyorsa, hangisi yararlıysa onu kullanıyorlar. Yani orada da aslında bakıldığında kafalarını çalıştırıyorlar. O konuda da biraz daha bize göre farklı düşünüyorlar. Şimdi baktım Pocari'ye, içmişim bunu ama çok sevmemiştim. Yarısını attığımı hatırlıyorum. Ya tadı herkese hitap etmeyebilir de Yo, çok iyiydi ama o an modumda değildim içmek için. Hatırladım şimdi. bin bir Bir tane daha şey bu var. yeşil çayları, yani ben Türk diğer YouTuber'lardan da izledim. Çok övülüyor bu yeşil çayları. Gittim, havalimanından indim. Hemen Lawson vardı Narita'da. Aldım. Ya ondan sonra otele gittikten sonra içtim onu. 3 farklı yeşil çay denedim Japonya'da. Hani artık daha çok şans vermedim. Üçü de rezaletti abi. Hepsini çöpe attım. Ya evet, o ilk başta içenler, o alışma mevzusu ya. Biraz bunların içinde yaşadıktan sonra bana da ilk başlarda çok kötü geliyordu, olan balın yanında çay mı içilir falan diyordum, ama şimdi sushiro'ya falan gidiyoruz. İlk çayı koyuyorum, matcha'yı koyuyorum, sıcak suyu basıyorum, en az 5-6 bardak içiyorum. Alıştıktan sonra alışma mevzusu ya, genel olarak da Japonya'daki çoğu şeyin cevabı bence bu. Yani buradaki birçok şeye alışınca hayat yani biraz kolaylaşıyor diyebilirim. Bak, bu güzel bir tespittir. Kolaylaşma mevzusu. Evet, ama yani sen de cidden içemedin yani başta, değil mi? Ben de öyleydim ya. Diyorum ya, balın yanında çay mı içeceğim lan diyordum. Ne alaka? Hani ben direkt tadını sevmedim. Böyle hani ben güzel bir şey bekliyordum. Hani biraz şekerli bekliyordum açıkçası ama çok acıydı ya. Onların çeşitleri var. Ya kimisi evet, kimisi tatlı oluyor, kimisi acı oluyor. Milyon tane çeşit var orada ya. Ya en son bir de dedim Starbucks'tan bir matcha frappuccino alayım dedim. Ona da 650 yen vermiştim. Onu da çöpe attım. 2 yudum içtim. Yani matcha'dan yana benim çikolata aldım Don Quixote'den. Hmm. Matchalı böyle birkaç şey. Türkiye'ye getirdim. Hiç kimse beğenmedi abi yani. Bize yok, gitmiyor. Onu ben de yapmıştım ya. Bir düğün için geldiğimizde de buradan bayağı bir Don Quixote'dan bir şeyler almıştım. Matchalı bayağı bir çikolata almıştım. Veriyorum tek tek insanlara. Bir tane Kimse beğenen beğenmedi. bir tane beğenen yok arkadaş ya. Bunlar ne Öyle yiyor abi ya. filan diyorlardır ya. Bir ara tuzlu bir şeyler verdim. Halama verdim. Halam şey yaptı. Gitti tükürdü, kustu mustu yani. Bayağı bünyesine ters geldi. Alışık olmayan Yani enteresan geliyor. becerememişler onları. Bu Don Quixote olayı ama mesela o çok iyi. Ben oradan da vergi almıştım paramı. Gittim yani tek bizdik herhalde. Yani bir kadınlar şaşırdı orada. 1000 yen geri aldım. Bırakmadım orada. Hmm. Ya o tax Ben free de bayağı bir alışveriş evet, tax yapmıştım. free muhabbeti var. 5000 yen üzerinde yapıldığında 5500. hmm, 5500'üm şu an.
5500 mi olmuş? İşte 5000 üzeri yapıldığında vergi geriye iadesi oluyor. Güzel. Muhabbetler güzel. Var mı Japonya ile ilgili sorular? Bir chat'e bir bakayım. Neler dönüyor? Pokari bayağı güzel. Sakar da güzel. Anime kızları gerçek değil mi? Anime kızları gerçek. Kim yazdı bir saniye onu? Sengai, anime kızları gerçek. Abi yengeyle neden video çekmiyorsun? Her videomda var ama gözükmüyor. Ses var. Gerçek ama sandığın gibi değil. Nasıl? Sandığın gibi nasıl olabilir? Gelişmiş ülkelerde düz su içmiyorlar genelde. Bu dediğimiz muhabbet mi? Hani vücudun ihtiyacı neyse onu alma muhabbeti mi? Avrupa'da herkesin mineralli su içmesi gibi bir şey. Bugün şey gelecek mi abi, haberin var mı Yiğit abi? Yiğit yok. Yiğit Tayland'a gitti. Yiğit Yiğit'e ben abi de yolunda. geçen gün yazdım, hatta dün yazdım, dedim hafta sonu bir şeyler yapalım diye. Abi Tayland'a gidiyorum. Tamam dedim, o zaman Riri'ye selam söyle falan. O Riri ablanla takılsın biraz. Durum bu. Abi Aşağıda vallahi birisi bekliyor ama abi. Ben bir hemen söyleyeyim bir şey daha o zaman. Hı hı. Abi Yiğit abiyle videolar sarıyor vallahi, ben yorum olarak da yazdım. Yiğit gelsin, Yani çekeceğiz bir şeyler. onunla artık Kabukicho, Shinjuku falan bir ayarlarsanız iyi olur gibi. Yiğit'i zaten bıraksak gay bardan tut da o bar şu bar host moz diyene kadar bir ton yere sokacak bizi. Ya izlenir abi, güzel oluyor. Ben Çekeceğiz beğendim. çekeceğiz bakalım. Bir de Japon kızı kiralama videosu fikrimiz var da biraz tuzlu Japon kızları. Ortak girersiniz abi. Orada danaya girer gibi. Yok pahalı baboş ya. 400-500 dolar 2-3 saat kız kalacak diye. Onu da bir şey fiyat yapacağız. Bir ayar çekeceğiz ona. Parasız bir şekilde halledeceğiz bir şey. Git gelsin, konuşuruz o mevzuları. Biraz sohbet edeyim. İş arıyordum. Chat'e bir döneyim. Sohbet mesajlarda okuyamadım, bir saniye. Merhabalar. Oyun kodu yazılımcısı Türkiye'den müracaat ederek iş bulabilir mi acaba? Oyun yazılımcı. Vallahi bu yazılımcı, bu bizim Discord'a gel. Kim yazmış? Uğur. Bizim Discord'a gel, yaz. Yani her şeyden farklı, ne derler, bölümden insan var bizim Discord'da ya. Okulcusu, yazılımcısı, öğretmeni, şusu busu vesaire derken hani derdine cevap olacak, illa birileri cevap verir. Abi bir dahaki videoda anime kızı gelir mi? Gelir yayıncı arşivi. Seni mi kıracağım? Cem abi, Japonlarda yabancı düşmanlığı çok rahatsız edici düzeyde mi? Türkler üzerinde ekstra sorun yaratıyorlar mı? Yok, Türklerle alakalı bir durum değil. Ya genel olarak Japonlarda, özellikle o orta yaş ve üzerinde böyle bir, ne derler? Nasıl diyeyim onu? Hafif ırkçılık. Ya ırkçılık değil de bu insanlarda hani bir böyle bir dışa açılamama durumu var ya. Onun getirmiş olduğu bir şey olarak görüyorum ben ya. Yani kendilerini Abi tam olarak adamlar ifade edemeyince biraz kapatıyorlar kendilerini. Biraz böyle bir içe dönük, çekingenlik şu bu derken aslında birçok şeyin cevabı bu ya. Ben ırkçılık diye bakmıyorum buna ya. adamlar zaten bizim hakkımızda, çoğu tabii, sadece dondurma biliyor. Ya ora Ya öyle. Ben 3 tane abi, video yaptım Japonlarla röportaj diye. Sadece bir tanesi arada Kuşimoto'yu bildi. Geri kalan herkes Türk dondurması. Döner. O kadar. Yani bir kişi Ankara'yı bildi. İstanbul'u bile bilen yok. Hiçbir şey bilmiyorlar. abi ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Hı Hani hı. bilgi vermek amacıyla. Çoğu kişi Türkiye'yi, bence hani çoğu değil de yaşlılar çok iyi biliyor. Yani yaşlı kesim. Ben sohbet ettim bayağı bir yaşlıyla. Hani Atatürk'ü bilen, ya çoğu kişi biliyordu. Hatta bana, yani sohbet ediyoruz. Nerelisin? Türk'üm diyorum. Ondan sonra diyorlar Atatürk bilmem, işte bir cumhurbaşkanlarını söylüyorlar. İşte Ertuğrul Fırkateyni var, bu Japonya'ya giden işte savaş. Evet. Hepsini biliyorlar. Türk anıtı falan da var orada. Yani bayağı biliniyor Türkiye. Yaşlılar tarafından.
Evet ya, tarihi bilen, oralara meraklı olan yaşlarda senin dediğin gibi biliyorlar. O konulara hakimler. Türkiye'de biliyorlar. Ben tabii genel olarak e, bu Japonya Gençler bilmiyor. röportajlar hep akşam vakti yaptığım için, yani orta yaşım ve üzerindeki birilerine denk gelmem, onları bulmam, onlarla röportaj yapmam, izin almam biraz zor olduğu için hep gençleri tercih ediyorum. Gençler de haliyle genel olarak işte Avrupa'sı, Amerika'sı, dondurma, ice, döner, anca bu. Hani yaşlılarla röportaj yapabilsem vesaire, oralara da girebilsem elbet senin dediğin gibi cevaplar gelebilir. Kebap diyorlar, evet. Kebap. Abi 100 yayından ban yemek adlı bir video yapacağım. İlk bana atar mısın? Atmıyorum lan. Herkes atsın, ben atmayacağım. Abi selamlar. Üniversite için gelmek istediğim ülkelerden birisi Japonya. Malum sınava bir yıldan az kaldı. Japonya için iyi bir üniversite ya da öğrenci hayatı iyi olan bir il önerebilir misin? Vallahi yabancıların çoğu hani ucuzluk bakımından da diğer şeylere göre Fukuoka'yı tercih ediyor. Fukuoka olabilir. İşte Osaka'yı tercih eden var. Hani mesela Tokyo, Osaka, Fukuoka denildiğinde Fukuoka, Osaka, Tokyo. Tokyo biraz son sırada kalıyor. Oralarda yaşayan eden ekonomik duruma da bakacak olursak, ayağım üşüdü benim. Bizim Discord'a gel. Discord'a yaz. Ben herkese Discord'a davet ediyorum ya. Nerede bu Discord? Noob nerelerdesin noob'cum ya? Bak herkes Discord'a geliyor. Konuşmak isteyeniniz varsa arkadaşlar videoyu beğenebilirseniz, yani videoyu diyorum ya, aklım şeye gidiyor hep. Canlı yayını beğenebilirseniz çok sevinirim. Size zahmet, aranızda beğenmeyenler var. 2 saniyelik tık şöyle alacaksın. Tık yapacağım, bitecek. Ben bir göreyim bakayım like'lar artmış mı? Tamam, bir tane arttı yeter bana. Bir tane. Onu Abi, da ben attım abi. eyvallah, sağ olasın. Beğenebilirseniz canlı yayını çok sevinirim. Abone olmayanlarınız varsa, bak benim videolarda şöyle bir şey var. Ülkeleri söyleyeyim. Türkiye'de tamam izleyen var. Ondan sonra yurt dışından izlenmelerde Almanya birinci, Amerika, İngiltere, Azerbaycan. Buralardan bayağı bir insan izliyor. Oralardan izleyen varsa şu anda selam olsun. Abi onu geçtim. DC Discord linki pinli arkadaşlar, en üstte. Bak en üstte. Yuhey'i biliyor musun? Oğuzhan Çakmakçı. Yuhey'i biliyorum ya. Daha geçen gün yayındaydım. Yuhey Türkçeyi sular seller gibi konuşan, hatta benden de iyi konuşan bir Japon arkadaşımız. Tokyo'ya gelme çalışma muhabbeti var. Onunla da beraber video çekeceğiz. Cem abi, dil okulu ile gelip çalışmaya kalmak gibi bir düşüncem var. Önerir misin? Gel. Gecenin kıyısı. Gel abi. Neden olmasın? Bu şekilde gelmek isteyen yapma. Gel dene. Bak onunla ilgili benim düşüncelerim hep senelerde değişmedi. Gelin deneyin arkadaşlar. En kötü ne olabilir yani? En kötü buraları görürsünüz bir şekilde. Kendinizi aciz hissetmeyin. Gelin en kötü. Dünyanın bir ucuna gitmişim. Japonca öğrenmeye çalışmışım. Ben 2018'de de o şekilde çıktım. Tazminatı aldım geldim bir Human Akademi'ye. En kötü dedim 3 ayım burada eğlenceli bir şekilde geçer dedim. Yani dili öğrenip öğrenmemek mevzu değil. Hayatının bir döneminde böyle bir karar veriyorsun. Dünyanın öbür ucuna gidiyorsun. Eğlenmeye bak. Olabildiğince tadını çıkar. Bir gün izakaya'da amcamın biri çok sarhoş olmuştu. Ertuğrul muhabbetini anlatıp ağlamıştı manyak. Sonra battı Fırkateyn, battı. Ertuğrul Fırkateyn. Yabancılar, yaşlı yabancılarda o tarih bilmeden kaynaklı özellikle alkolle alınıyorsa bir süre sonra enteresan sonuçlar ortaya çıkabilir. Japon kadınları kıskanç mı? Çok trip atıyorlar mı? Japon kadınları kıskanç mı? Güzel bir soru. Bu Bence kişiden değil. kişiye göre değişmez mi ama abi? Evet, kişiden kişiye yere değişir de bence de çok trip atıyorlar mı? Yok. Hani kimle kıyaslıyorsun mesela? Hani Türklerle mi? Türk kızlarına, kadınlara göre kıyaslıyorsan
kıyaslama yapılmamalı. Yani yanına bile yaklaşamazlar. Yani yanına bile yaklaşamaz derken kıskançlık trip konularında. Ya ben göz bara gittim. Bak kısa bir şey anlatacağım size. Bakış açılarını anlatayım. Göz bara gittim. İzleyenleriniz var mı arkadaşlar? Kaslı kız barına gittik Yiğit'le. Bakın şimdi ben size güzel bir anekdot anlatacağım. Ulan yolluk da bitmiş. Kaslı kız barına gittim. Gitmeden önce de eşime söyledim. Böyle böyle bir durum var. Gideceğiz. Video çekeceğiz. İşte arkadaş geliyor. Türk bir arkadaş vesaire. Hatta web sitelerini açtım. Hatta eşim aradı. Rezervasyonda bana yardımcı oldu vesaire. Neyse. Gittik. Video çektik. Hatta çağrımalar da izlendi. Bayağı yorum geldi. Abi insanlar yorum yazmış. Ulan bu adam evli değil mi? Bu nasıl evli? Eşi kıçına tekme basacak. Boşanacak. Eşimin cevabı şu oldu. Hani söyledim bu gelen şeyleri. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Japon kaslı kızlar işte onlara bir cevap verdi. Dedi ki bu kızlar, Japon kızlar spor yapıyor. Spor yapıyor. Orada da hani ekmek parası kazanıyorlar. Kendi paralarını kazanıyorlar. Spor yapmaları çok hoşuna gitti. Eşim de arada sırada üstünü başını giyer, çıkar böyle yarım saat, bir saat koşar, gelir. O da sürekli böyle spor yapmak istiyor. Spor yapmaları çok hoşuna gitti. Fırsat bulduğunda beraber gidelim dedi bana mesela. Kaslı kız barına. Durum bu. Umarım anlatabilmişimdir aradaki bakış açısını. Abi benim bir tane sorum var. Daha doğrusu chatten bir tane arkadaş iletmemi istedi. Normalde buraya gelmek istiyormuş. Fakat mikrofonu bozuk olduğu için iletir misin dedi bana. Hı hı. Müsaaden olursa. Sor buyur. Dediğini okuyorum. Malum üniversite sınavına bir seneden az kaldı. Ben de üniversite için Japonya'da okuma planlarım var. Japonya'da önerebileceğiniz üniversite ya da öğrencilere yönelik bir şehir var mıdır diye sormuş. Şehir. Tavsiye babında. Vallahi bunu Discord'da işte bak hep Discord'da topu atıyorum da bunu Discord'da geleceksin sohbet muhabbet eşliğinde tartışacaksın arkadaşlarla. Benim dediğim gibi tecrübem 3 aylık bir Tokyo tecrübesi, dil okulu tecrübesi. Onun dışında başka bir tecrübem yok okullarla alakalı. Hani şurayı öner, burayı önerden cevap verecek olursam biraz önce o muhabbetleri söyledim. Hani ekonomik bakımdan ben cevap verebilirim mesela Tokyo, Osaka, Fukuoka. Japonya'nın büyük şehirlerinden hangisi dersen ekonomik olarak beni zorlamayacak hangi şehir dersen Fukuoka derim mesela. Osaka derim. En son Tokyo derim. Bunlara cevap veririm. Byaku Noob gene sizi de alayım. Hep beraber toplu halde sizi de çekeyim. Bunlara illa bir cevabınız vardır. Byaku'nun net vardır. Byaku burada mısın? Buradayım abi. Burada İyi mısın? akşamlar. Parlo au modifo français. Parlo Oui, oui, français. exactement. Oui. Oui, exactement, monsieur. Monsieur Japon. Bitti benim Fransızca bitti. Evet, sorun neydi abi? Sorum şu önce dur seni tanıtalım. Seni bilmeyenler olan. Şimdi Byaku Japonya ile alakalı her şeye cevap veren bir arkadaşımız. A'dan Z'ye bilmediği bir şey yok. Ben nasıl bu denli bir genel kültüre sahip olduğunu senelerdir çözemedim. Arada sırada böyle kıskanmıyor da değilim. Yani Japonya'ya gelmeyip Japonya'nın kıyısından da geçmeyip bu kadar şeyi nasıl bilebilirsin arkadaş? Sorun bu. Zor bir soru ya. Nasıl cevap versem bilmiyorum ama Bak seni YouTube'da şeyi de ilk kez bilmiyorum. dinleyecekler. Ona göre hani çok böyle yüksek perdeden girme. Millet kibirimi sanmasın seni. Yok ya. Kendi çapımızda birkaç şey biliyoruz ya. Japonya ile alakalı mesela alakasız bir soru sorun arkadaşlar. Bu arada kaç tane dil biliyordun sen Byaku? 3,5 mu? 3,5 ne lan? Hadi 4 olsun. Fransızca, İngilizce, İngilizce, Türkçe. Bir de hafif Japonca. Türkçe, Japonca.
Yani. Bunlar hepsini ana dili gibi konuşuyor. Arkadan gelen sesi de bu arada bizle konuşurken de gazeteye yazı yazıyor bu arada. Çok meşgul bir arkadaş. Sen O değil misin benden o? gelmiyor Senden galiba o gelmiyor ses. mu? Yok yok. Boy 21'den geliyor galiba. Boydan mı Ha bir de geliyor? hafiften Almanca var Benden da. mi geliyor? Boş ver. Almanca da biliyorsun. Evet. Yok şey çok az yani. Okulda gördüğüm kadarıyla. Almanya'sı, Fransa'sı, İsviçre'si, bilmem nesi, Japonya ile alakalı herhangi bir soruya cevap verir. Bilmese bile bir yere yönlendirir kesinlikle. Bir şey sorun bak hemen. Alakasız bir şey sorun bak. Almanya ve Japonya hangisi alır? Nerede hangisi alır? Futbol maçı mı? Tenis mi? Kriket mi? Ne maçı bu yani? Biyaku, Japonya'da tanıştığım kıza ilk günden evlenme teklif edersem buna tepkisi ne olur? Ha işte bilemeyeceği bir cevap Biyaku'nun. Nereden bilsin Biyaku? Aha. Bak zor bir Zor soru. ya. Biyaku'ya desen ki eee, Fransızca abi şu cümleyi çevir, hemen düşünmeden çevirir ama böyle bir tecrübesi olmadı. Bilmiyorum, Biyaku sen cevap ver. Valla yani kızın mentaline bağlı. Belki ilk sevgilisiysen falan belki evet der bak. Bilemeyiz. Bazı Japon kızları romantizme bayılıyor. Abi benim gördüğüm genel bir gözlem şeyimi söyleyecek olursam, cevap verecek olursam Biyaku'ya sorun ama tanıştığım Japon kıza ilk günden evlenme teklifi edersem doğru mu anladım? %99'u kabul etmez. O %1'ine de artık bilmiyorum nasıl denk geleceksin. Denk gelirsen. Ona da hani kırılma diye dedim. Yoksa %100 derim de. Öyle bir şey yok oğlum. Öyle bir dünya mı var? Yani ne olur? Gidersin Akihabara'ya, çıkarsın 5. katta bir yere. Takashi abi beni evlendir dersin. Ertesi gün Akihabara belediye şeyinde evlenirsin. O kadar aksiyona girmeyin. Gidin Akihabara'ya. Var, benim Akihabara videolarım da var. Çıkın 5. 6. kata bir yere. Direkt evlendiriyorlar sizi bir sonraki gün. Oo Yiğit, hoş geldin. Yiğit neredesin? Phuket'te misin? Pattaya'da mısın? Fransızca alors ne demek? İnşallah küfür müfür değildir. Adors mu? Alors. Ha şey anlamında mı? Bu yüzden bu nedenle falan mı? Bir bağlaç olarak kullanılıyor da. Bağlaç olarak. Tam bağlaç değil de. Mesela bir cümle kur alors'la Fransızca. Il a alors décidé de ne pas venir. Alors nerede oğlum burada? Alors, S okunmuyor bizde. Ha, ulan yine bak, S harfi sondaysa okunmaz. adam bilgisiyle dövdü bizi. Bir daha bir söyler misin? Söylemek istiyorum. Cümleyi mi? Kısa bir şey söyle ya. Kısa bir alors'la ilgili bir cümle bir tekrarlamak istiyorum. Il a alors décidé de ne pas venir. İlayda Döfizi alors. Dedim oğlum iki kişi kısa bir şey İlayda. dedim ya. Tamam, Bayağı vazgeçtim. 3 kelime var. Alors. Güzel güzel. Fransızca, biri Fransızca konuşunca bana hep böyle hani küfür bile etse böyle romantik bir şey söylüyormuş havası veriyor ya. Ya bana nedense hiç öyle gelmiyor ya. İşte sen bildiğin için. Belki konuştuğum için mi Evet, acaba? evet, sen bildiğin için. Biz bilmediğimiz için. Allah'ın lütfu nasıl denir? Çevirir misin Fransızca? Allah'ın lütfu. Nasıl Allah'ın denir? lütfu. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni seven. Nasıl çevirebiliriz? Lütfuyu nasıl çevirebilirim onu bilmiyorum ya. Bless'in Yani anlamı olabilir. Bless. Yaku salla bir şey oğlum. Kimse bilmiyor burada Fransızca. Söyle bir şey. meslek gereği öyle sallamak yok ya.
İşine de bağlı. Allah'ın Les bir lütfusu. les représailles de Dieu, la merci de Dieu, la prouesse de Dieu. Soran arkadaşa cevaben. Abi ben şimdi çeviriden baktım. Benir diyor. Ouais, la bénédiction de Dieu mesela, evet, öyle de olabilir. İlginç. Japonca dövme yaptırmak istiyorum. Güvenilir kaynak var mı? Nasıl güvenilir kaynak? Nerede yaptıracaksın? Dövmeci mi arıyorsun yoksa ne yazacağını mı? Evet. Vallahi sonunda şu Japonya'ya geleceğim. Ha, nasıl bir yer merak ediyorum. Elif demiş. İnşallah gelirsin Elif. Sallıyor. Kim sallıyor? Oğlum herkes elin Fransız'ı sallar. Fransa Başbakanı sallar. Biyako sallamaz. Adam son derece o konularda titiz bir adam. Fransızca küfür etse onu da okeyleriz. Ha, o anlaşılır. Tonlamasından filan anlaşılır ya. Mesela Fransızca geri zekalı mısın der misin mesela? Est-ce que tu es un imbécile? Un illettré? Ha bak, Un sot? ben yakaladım hemen. Embesili yakaladım oradan. Yani imbécile kolay Evet, aslında. Embesil oradan mı geliyor acaba bize? Yani büyük ihtimal. Embesili yakaladım. Çok da öyle Fransızca bilmeye gerek yok. Embesil, abajur. Sanki embesil Dans. başka bir dilde de vardı ya. Aynı İspanyolca benzer falan anlamda. Olabilir, öyle bir evet, şey, olabilir. öyle bir dilde vardır. İkisi de Latin dili ya. Japonya ile ilgili var mı? Arkadaşlar sorulara devam edelim. Konuşmak isteyenleriniz varsa zaman su gibi aktı geçti. Valla gelen arkadaşlar sağ olsun. Konuşmak isteyenleriniz varsa dinlemişim Discord linkini. Discord'a gelebilirsiniz. Japonya ile ilgili sorulara ben bir chat'e döneyim. Mümkün olursa manga basan yayın evini ziyaret edebilir misin? Onların ortamlarını çok merak ediyorum. O da var planlarım arasında. Mappa'yı ziyaret O et çok abi zor ya. ya. Zor. Var işte var. O da var da o 2024'te yapılacaklar video yapılacaklar listesinde duruyor da işte o dediğim izin muhabbetleri nasıl olacak, ona ulaş buna ulaş derken bunlar hep zaman isteyen, hele bir de yani çoğunluğu da İngilizce bilmiyor, Japonca derdini anlatmam lazım. Deniyorum ama deniyorum. Denk gelebilirsek güzel olacak. Bunlar hep kafamda. Şöyle abi ileride bir mutfak serisi yapar mısın, böyle yemek tarifleri falan, Japon? Yemek yani o şöyle olur. Yani sokak lezzetleri ya da Japon yemeklerini denedim diye bir video olabilir. Genellikle her videonun içerisine en az bir tane koymaya çalışıyorum ya. Sırf onunla alakalı mı Şey diyorsun? mesela, mutfakta kendin yaptığın yemekler gibi vlog tarzı, Yani böyle ben çok tarifi verdiğin, gidip markete alıp geldin, sonra o yemeği pişirdiğin tarifini vererek. Dagojiro muydu? Eşimin annesi yapmıştı. Eşim de yapmış. Onu çok beğenmiştim. Dagojiro. Böyle önemli günlerde yayından karidesli turplu bir yemek var. Çok hoşuma gitmişti. Ya benim elimden gelmiyor da eşim Türk yemekleri falan da yapıyor. Olabilir. Olabilir aslında. Video Abi içerisinde. sokak yemekleri videosu, pardon abi. Söyle. Yani sokak yemekleri videosu bence şimdi sen deyince fark ettim. Yapmadın gibi hiç. Yaptıysan da bir tane. Ya o Kawagoe'ye gittik. Sokak lezzetleri, tam lezzetleri sayılmaz. Japon yemeklerini kapsayan bir video tam olarak yok. Genellikle dediğim gibi her videonun içerisinde böyle ufak da olsa bir parça göstermeye çalışıyorum çeşitlilik açısından. Var, kafamda var. Bunlar hep bende defterde not olarak yazılı, bilgisayarda not olarak yazılı da hepsini böyle bir hikaye yedirme mevzusunda benim hep böyle bir kafa hep orada çalışıyor ya. Hikayede böyle bir gideyim. Bazen spontane oluyor vesaire. Yapılacak, bunlar da olacak ya.
Çok şey var çünkü Japonya bir tamamıyla bir içerik cenneti, content ülkesi. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki böyle akışta düzgün bir şekilde gitsin, izlensin. Yeter ki izlensin. Mümkün olursa ne o? Bir saniye. Çin'e gitmek istiyorum. Oradan da Japonya'ya geçmek gibi bir planım var. İnşallah. Bak Çin aktarmalı da biletlere bakabilirsiniz. Orada vize istemiyor. Transit vize istemiyor. Mümkün olursa Manga Basanabı'nı okudum. 58 yaşında dulum. Akranım kadınların ilgisine mazhar olur muyum? İnşallah abi. Aynen dayı. Dayı burası yanlış. Dur oğlum nasıl bir muhabbet döndü? Bir saniye. Abi ben bu dönem ortalama ama uluslararası bir üniversiteden mezun oldum. Bölüm bilgisayar mühendisi. Ama çok öğrenci okul okuyup da insan varmış beni takip eden ya. Arkadaşlar bu okulla alakalı mevzularda Discord'a gelin yazın. Fikir alışverişi yapın aranızda. Oradaki insanlar hep birbirlerine yardım etmeye çalışıyor. Benim o konularda hiç tecrübem yok. Kim sormuş? Yağız sormuş. Yağız. Abi o konu Evet. hakkında Yiğit abiden birazcık ben bilgiler aldım. Hı-hı. Çalışma vizesi için üniversiteyi 4 senelik alakalı bir bölüm okuman gerekiyormuş. Yoksa yani olmuyor. Gelemiyorsun o çalışma vizesi alıp. Onun haricinde evlenerek gelebilirsin. Bir de turist vizesiyle gelebilirsin dedi bana. İşte bu muhabbetleri Discord'da hani böyle sohbet muhabbet eşliğinde insanlar birbirlerine sorarsa daha yararlı olur. Çünkü gelenler var o konularda e, araştırıp buralara gelenler, uğraşanlar falan var. Oradaki o community'de, toplulukta dönerse daha iyi olur. Dediğim gibi benim o konularda tecrübem hiç olmadığı için yanlış yönlendirmek istemem. Abi Japon biriyle evlendiğinde hemen vatandaşlık veriliyor mu? Japon biriyle evlendiğinde hemen vatandaşlık verilmiyor Silo. O 5 sene muhabbeti. Çalışman lazım, vergilerini ödemen lazım, bir sınava tabi tutuyorlar vesaire. En az 5 sene. Cem Hokkaido'ya gidecek misin? Omisuka videosu yap lütfen. İrfan. Hokkaido'ya gideceğim. Aomori'ye gideceğim. Aomori kesin gibi. Yapacağım. Tam karların yükselmesini bekliyorum orada. Böyle 3-5 araba üst üste koyacak şekilde oralardan video çekeceğim. Hokkaido'ya daha tam hala neresine gideyim, ne yapayım filan onu tam oturtamadım. Umisuka. Buna bakacağım. Yayın tekrarından bakacağım. Kral iyi kere sordum da tekrar sorayım. Evli olduğunda kalıcı izin için gene elçilikle bir dakika kafam gitti. Evli olduğunda kalıcı izin için gene elçilikle uğraşıyor muyuz? Uğraşmamak için ne kadar süre lazım? Evli olduğunda. Ha? Ve bir kere izni aldığında normalde uğraşmıyorsun. Ben, Ama ben galiba soruyu anlamadım. Hani şey herhalde abi, evlenince direkt oturum izni hemen veriliyor mu gibisinden. Hani bir daha bir şeylerle uğraşıyor musun? Tamam benim durumumu söyleyeyim. Ben evlendim. Bir sene verdiler. bir Ondan sene sonra 3 sene veriyorlar. bir sene Araya verdiler. çocuk Evet. girince de permanent. Bir senem bitti. En son yenilemek için gittiğimde bir sene daha verdiler. İşte genelde insanların da dediği 1-1-3 diye gidiyor. Fakat eşinin işine, senin kendi işine bakılıyor, durumunuza bakılıyor vesaire vesaire. Hani öyle 1-1-3 diye kafadan öyle bir istatistik yok. Bazı kriterler var. Onlara bakılıyor. Ona göre veriliyor. 1-1-1 diye de giden var. 1-5 diye de giden var. Tamam biraz işle alakalı mevzular. Çok kriterler var. Oralarda Japonlar biraz inceleyip sık dokuyor. Japonya'da lokma satar makine. Lokma. Valla içi Shinjuku meydanda lokma sattığını düşünsene abi. lokma Atacağım sat. içi çikolatalı, Çok şekerli. fındıklı, fıstıklı, çok tatlı, şeker olmazsa olabilir. Olabilir. Ya şerbeti az olacak ki belki yerler. Aynen. Sevebilirler, olabilir.
Bitti. Bir anda mesajlar Video gitti. izleyecek misin abi? Şimdi var mı? Soru soran, Discord'da bekleyen var mı? Yok. Chat'te dönüyor genelde artık sohbet ya. Chat kendi kendine. Ben saatinden nerede baktım? Şimdi ne kadar oldu ya? 1,5 saat olmuş. Vallahi su gibi aktı geçti ya. Su gibi aktı geçti Vallahi güzel vallahi. oldu. Abi bir soru sorayım o zaman. Evet. Bu evlilik olayı Japonya'da genel olarak insanlar arasında düğün oluyor mu ya da nasıl oluyor düğünleri? Düğün İsteyen yap. düğün yapıyorlar. Düğün bizim de yakın zamanda evlenecek bir Japon arkadaşımız var. Bakalım davet ederlerse gideceğiz. Hatta detaylı bir video çekmede durum mu olabilir? Düğün yapıyorlar, gençler özellikle düğün yapıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi durum biraz tabii ekonomik, orada da durum. Bir salon tutmak, para harcamak vesaire, evlenmek buralarda normalin kat ve kat üzerinde. Bize şimdi o muhabbeti, bizim evlilik muhabbetini işte Türkiye'de yaptık. Hani burada da olabilir mi? Bir fiyat listesi çıkardık. Geleceklerden gelen para, harcayacağımız para. Ben yarı yolda tamam dedim. Boş ver, siktir et dedim düğünümü. Öyle bir şeyler var ki 4 milyon yen, 5 milyon yen, amanın yani bir paralar gidiyor. İşte yok pastası, yok şu, tamam, gelenler ortalama 20 bin yen, 30 bin yen zarfın içerisinde para veriyorlar da, ama kaç kişi? 100 kişi geldi diyelim mesela. Ortalama sana bir zarfın içerisinde, onlarda öyle bir muhabbet var, 20 bin yen, 30 bin yen. Genelde eşimin gittiği arkadaş ortamındaki genelde 30 bin yen koyuyor. Neden bilmiyorum. 100 kişi geldi diyelim, işte 3 milyon yen, ama harcadığı para adamın böyle 5 milyon yen, 6 milyon yen. Oralarda biraz Yiğit'in belki katılmışlığı vardır düğünlere. 2 milyon yen, 3 milyon yen, aynen ortalama o şekilde. Hani bir de yemek veriyorsan, bir tık böyle masrafları üzerine koyuyorsan 4 milyon, 5 milyon yen, o paraya Yani 30 bin yen iyiymiş abi, eğer veriyorlarsa öyle. Hani 30 bin bir kişi veriyorsa. Hani düğünü biraz ucuza getirebilirsen. ya düğünden, hani bizdeki gibi davullu zurnalı değil de, yani 20 kişi, 30 kişi, durumuna göre 50 kişi. Ya bizim düğünler kadar kalabalık olmuyor herhalde bunlarınki. Yok. Yok. Ya bizim Genelde çevreden denk yakınlarını, gelmedim. yani çevresini, yakınlarını çağırıyor bir tek. Fazla şey değil yani. Yani. Yiğit daha katılmamış. Düğün mevzusunda geçtik. Düğün mevzusu da enteresan. Ama orada bayağı para harcanıyor. Hatta bizim o arkadaş grubundaki arkadaş da, kız ve erkek düğün yapabilmek için bir senedir harıl harıl çalışıyorlar yani. 2-3'te, 3-3'te birden. Ya geleneksel düğün yapacaksan onun hazırlanması falan filan. Kıyafetler. Tabii o Çünkü da, bunlar hep para. galiba onları yapan organizasyonlar var da tam fiyatları hatırlamıyorum. Onun yemeği var yanında. Orta karar bir düğün için ne dediği gibi en az 3 milyon yen gidiyor. Cebinden harcıyorsun Tabii 3 milyon gider. yeni. Hemen bir söyleyeyim size, 3 milyon yen ne kadar ediyor? Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler, 100 binler, milyonlar. Çok sıfır var, ne yapayım? Yani Japonya'da ortak karar bir düğün yapacaksan cebinden 20 bin dolar rahat gidiyor. Onu söyleyeyim. Benim gördüğüm Çok fazlaymış. 20 bin dolar net gidiyor. Şimdi baktım abi, cidden 3 milyon diyor 2022'de yapılan bir ankette. Tabii. Yeni Şimdi bak, evlenen bunlar çiftlerin bir de şey, yani hani pahalı değil. Standart. Hatta düşük bile sayılabilir yani. Ben daha 1 milyon yene düğün yapan görmedim. Hani arkadaş ortamında şuradan bunda olsa, kıyafettir, yemedi içmedi vesaire, birkaç milyon yen tutar.
tabii bu insanların kazandıkları paraları da düşünecek olursak hani 2 kişi çalışıyorsa 2 kişinin aylık masrafı işte giderler mi derler şunlar düşününce cebe böyle 2-3 bin dolar kalırsa yani bir senede toplanılabilecek orta halli bir para denilebilir. Yani çok yüksek bir miktarda değil Japonya aslında. standartlarında. 500.000 kazansa birisi 1 milyon aylık. Benim daha düğün tecrübem olmadı işte. Bizim o çevredeki arkadaşlar inşallah yapar. Artık bir düğüne gitmek istiyorum Japonya'da. Yaparsa izin de alabilirsem çekeceğim. Ama cebimden bir 200 dolar çıkacak. Mecbur vermek zorundayım. Bir de kişi başı ha. Mesela sen 2 kişi gidiyorsun. 2 kişi ayrı. O 30 bin yen sen veriyorsun. 30 bin yen eşim veriyor. Kelle başı alıyorlar bir de. Onlarınki bizimkinden betermiş abi o zaman. Abi ben sana 50 lira astım, 100 lira astım muhabbeti yok. Yani yakın çevredeysen, yakın çevredense 20 bin 30 bin asacaksın. 10 bin asim geçim yok. Bu onlarınki sandığa konuluyor herhalde. Bizimki gibi boynuna şey yapmıyorsun. Boyun yok ya. Herhalde bir kutuya kutuya konuyor diye Bizde de biliyorum. son zamanlarda şey olmaya başladı ya. Zarfla kutuya koyulmaya başladı Aynen. bazı yerlerde. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu düğün yapma oranları nasıl oluyor abi mesela? Atıyorum yabancılarla evlenen Japonlar çok fazla düğün yapıyorlar mı? Şartları falan nasıl? Mesela Türkiye'de çok düğün şart gibi bir şey ya. Orada öyle mi? Burada aslında bizdeki gençlerle benim son zamanlarda gördüğüm bir benzer düşünce şeyi var. Ya biz bu kadar para harcamaktansa daha böyle hani kendimize harcayalım. 3 milyon yen, 5 milyon yen düğüne harcamaktansa kendimiz Tatil falan yaparız tabii diyorlar. tatile gidelim, kendimize harcayalım, araba alalım, bir parayı biriktirelim ilerisi için şunu yapalım, bunu yapalım planlarında olan da bir hayli insan var benim gördüğüm, duyduğum. Ama işi gücü, maddi durumu, ekonomik durumu iyi olanlar da ya ekstradan ben birkaç ay daha çalışırım, o parayı koyarım diyor. Düğünü yapıyor. Çünkü adam bir kere evleniyor ya da 2 kere evleniyor. Yani onu tatmak istiyor. Soruna cevaben. Anladım abi. Teşekkür ederim. Yiğit ne oldu? Yiğit yine bir şeyler yazmış. Riri vardı orada. Atkılı kız ya. Yiğit Tayland'dasın değil mi Yiğit şu anda? Ben de ha? Yiğit abi uçuyor. Havaalanındaymış şu an. Havalanında mı? Ha. Adam helal olsun. Her yerden bizi takip ediyor ya. Riri ablanın yanına gidiyor. Buluştun mu Yiğit? Riri ile misin? Selam söyle Riri'ye de. Dönünce bak Riri'yi çok şey yapma, kızdırma. Dönünce beraber bir video çekelim. Hırpalamayın oğlum birbirinizi. Kağıt üstünde evlenip ev partisiyle kutlamayı normalleştirsek ya ekonomik bence kağıt üstünde ev partisi ya o da oluyor evet onu da biraz daha hani böyle rahat olanlar ya maddi durumu iyi olup da o şekilde de yapan var. O biraz tabii değişiyor kişiden kişiye de o konularda genellikle benim çevrem hep böyle biraz eski usul eski kafadalar. Ben Amerika'da tanıştım eşimle 7 yıldır beraberdik sonra evlendik radyo televizyon sinema mezunuyum Yiğit. Nine sen şey diyorsun Yiğit ediyorsun. Abi Yeşilçam filmlerinde adam seçip Almanya'ya götüreceğiz deyip İstanbul'da o bende olmaz oğlum ben Japonya belli yani ben yarı yolda Moğolistan'a İran'a getirdim diye nasıl kandırayım millet her yer toz toprak. Konuyla pek alakası yok gibi ama Japon dili ve edebiyatı okunur mu? Okunabilir. Okuyan bayağı bir insan var. Bizim Discord. Görebilirsin yani. İki ülke arasında belki iş yapabilirsin veya direkt Japonya'da iş bulabilirsin. Benim Japonya'da tanıştığım hani benim Japonya'da tanıştığım çevreler nasıl diyeyim yani şeyi unuttum.
Bizim bu Japonya'da tanıştığım insanların böyle genellikle hepsi Japon dili ve edebiyatının üzerine bir şeyler okumuş. Okullarından geçmiş, ders almış insanlar. Kurallardan ya da saçma sebeplerden sinirlenip bırakasın geldi mi Japonya'yı? Yok ya, bana hiç olmadı öyle bir şey. Kurallardan. O raddede değilim ya. Başlarım ulan Abi Japonya'sına ben aslında gideceğim. O şeyde değilim ben hiç. hoşuna gidiyordur bence. Hoşuna. Yani kural, Ya hoş geliyordur. kültür tanımak, o kültür tanımak bence güzel Hoştan, geliyordur. evet, hoştan ziyade ya artık ben kafa olarak da hani yerleştim, burada yaşıyorum. Tamam, hani diyorum bazen abi şurada hani bir sıra var, bir saat beklemelik. Orada bir sıra var, bir saat bekliyorsun. Orada kurallar uyuluyor, acayip bir saygı dönüyor, bir şey dönüyor. Ben de bunlar hep stres. Bu stresin sonunda şey demiyorum mesela. Ulan alıp eşimi de gideyim. Bir ara dedik İspanya muhabbetimiz falan oldu da yani eşimin işinden gücünden dolayı vesaire, onlar eşimin işi biraz rahat olsa belki bir köşede böyle bir ufak bir düşünebilirdik. Barcelona şapkasını boşuna takmıyoruz oğlum. Ama o raddeye daha gelmedim. 1,5 senede de gelmem ya. 1,5 senede o raddeye gelirsem bu yaşanılmaz yani Japonya'da. Abi hükümet sarayına gitsen, ziyaret etsen. Hükümet sarayı. Ben de radyo, televizyon, sinema okumak istedim. Babam yollamadı. Hala bu sebeple kendisine küfür ederim. Abi Paraguay'a git bence. Bir sonraki seyahat orası olsun. Vallahi Batuhan, orası uzak ya. Ben oralara gittim mi bir şehir, bir ülke için gitmem. Hani Güney Amerika'da böyle 3 ay, 5 ay, 6 ay ya da bir sene gezmek için giderim de benim şu andaki durumumla o zor. Abi o zaman ben de tam denk getiriyorum. Türkiye'ye ne zaman gelirsin? Türkiye Yakında planım geldi zaten. yakında, evet yakında Geldin ama geldim ama şu anda önümüzdeki sene için hiç plan yok ya. Hani şu dönemde gelelim bilemiyorum, hatta bilemiyorum yani. Plan yok, kısacası öyle söyleyeyim. geldiğinde abi bu yani tek mi gelmiştin yoksa eşinle mi gelmiştin? En son tek gelmiştim. O zaman abi tek geldiğinde bir buluşma düşünüyor musun? Ya o zaman nasıl? Bir daha geldiğimde tek gelmem. Ya o dönem tek gelme muhabbetim biraz farklıydı benim ya. O biraz farklı Hı. muhabbetti o. Ya bir dahaki gelişinde büyük ihtimal eşimle gelirim de bilmiyorum. Tamamıyla o dönemdeki durumlara, işlere, güçlere bağlı. Hani izin ne kadar olacak, eşimin izni ne kadar duracağız, çünkü benim ailem Evet. farklı bir şehirde, diğer yerlerde akrabalar var, oraya git buraya git derken zaman mevzusu. Olabilir ama neden olmasın ya, böyle hani kafayı dağıtmak için gün de verilebilir, insanlarla da buluşulabilir sohbet muhabbet için yani. Abi o şey bu izin dedin ya. Bu izin nasıl oluyor orada? Hani yıllık ne kadar hakkın oluyor ortalama? Ya yıllık mesela eşimin izin muhabbetini söyleyeyim. Hastanede çalışıyor hemşire kendisi. Senelik maksimum alabileceği, yani çıkabileceği, normalde bir hafta 7 gün. Maksimum 10 gün. Ki onu da hani bin bir Evet. yalvarışla yakarışla filan. Bizim düğün Yabancı şirketteysen biraz daha kolay oluyor yani. Bir 2-3 hafta alabiliyorsun da. şirketlerde, evet, bilmiyorum, şirketlerde olabilir. Japon şirketleri biraz daha zor. Çok Veya kötüymüş o devlet zaman için bence. çalışıyorsun. Bizim 10 tabii gün az ya. düğün, evet, bir hafta klasik bizdeki muhabbetle biraz benzer. Düğün zamanı biraz farklıydı. O da farklı bir muhabbet olduğu için yaklaşık bir 21-22 güne kadar almıştı. O ekstra bir durumdu düğün nedeniyle, yoksa imkansız böyle bir izin çıkması. Maksimum eşimin alabileceği hatta 10 gün dedi, 8 gün yani. Ki zaten bunun 2 günü yolda geçiyor. Konularda biraz yolun, ülkenin uzak olmasının dezavantajını yaşıyoruz. Bana da çok ilginç geliyor Japonların İngilizce konuşmamaları.
Japonca'nın İngilizce konuşmamalarını İhtiyacı yok. neye bağlıyorsun Biyako? Hadi sen bu kadar dil biliyorsun. Sence nedir cevabı? Adamın ihtiyacı yoktur. Evet, bu kadar. Kısaca yani. Cevabı basit aslında. İhtiyaç yok. Kendisine yetiyor yani. Boş bardağı içtim. Eşkıya filmindeki Hook mezunu adamın babasına ben sinemaya yöneleceğim deyip babası tarafından evlatlıktan reddedilen öksüren adam geldi aklına. Abi çok güzel bağlı Hachiroko. Güzelmiş. Hiç şey yaptın mı? Wanko soba. Neyi anlamadım. Wanko soba yedin mi hiç? Şey, sana soba getiriyorlar. Hı hı. Bitiriyorsun, hemen dolduruyorlar sonra. Hı. Yok yani normal Biliyor musun? Tokyo'da öyle restoran var mı? yok denemedim. Ne Tokyo yemiştim en Wanko soba. son? Abura sobayı beğenmiştim. Onu bu aralar denk geldikçe tüketiyorum. O dediğin yere de gitmedim hiç. Olay şu, normalde geleneksel restoranlarda bir kadın, yani birisi başında bekliyor. Hı. Küçük soba şeyini bitirdikten sonra hemen sonra dolduruyor. Yani olay ne kadar yiyebildiğini görmek. Yiyorsun, Allah yiyorsun, Allah. yiyorsun. Sonra şiştiğinde yediğin gibi şeyin kasenin kafasını kapatman gerekiyor ki yoksa yine dolduracak kadın. Ee, Onu da yemek zorunda kalıyorsun falan. enteresanmış. Bunun Ama var mı? bilmiyorum. İlla sen bir Tokyo'da var mı? videosunu izlemişsindir. YouTube'da vardır ya. Tokyo'daysa Bakayım. gidilecekler, video çekilecekler listesine koyabilirim. Gönder şeyden, Discord'dan. Enteresanmış. Ama çok da öyle o sobada yani böyle hapur hapur 3 tabak 5 tabak yenilebilecek bir şey gelmiyor bana Az ya. koyuyorlar şeyleri çok. Bir lokmalık var yani, öyle bir şey. He, az Restoran koyuyorlarsa olabilir. YouTube öneriden attım. Ne dedin? YouTube öneriye attım. Ha tamam, ben Bakarsın bakarım. sonra. Bu şartlarda seyahat etmek çok zor. Japonya'ya gidiş dönüş Türk Hava Yolları ile 55.000. Türk Hava Yolları'yla bakmayacaksın. Kamikaze. Aktarmalı bakacaksın. Aktarma yapacağım. Çin üzerinden bakacaksın. 3 ay 5 ay öncesinden bakacaksın. 2 aktarma olur, 3 aktarma olur. Evet, son zamanlardaki fiyatları bilmiyorum ama yarı yarıya o parayı düşürebilirsin. Abi sorduğumuz soru hani bizim Türkiye Meclisi var ya, bazen oraya ziyaret ediliyor diyorum. He, sen Japonya Büyük Millet Meclisi'ni diyorsun. Onu bilmiyorum ya. Oralara ziyaret var mı? Enteresan olabilir de oralarda bana bir şey çektirtmezler. Ben düz giderim oraya. Onu bilmiyorum. Aa, enteresan olabilir. Bak bunu da bir köşeye yazdım. Bakarım, araştırırım onu. Olsun. Sağ olasın yazdığın için. 2 günü yolda, 3 günü yemek masasında, geri kalan 5 günü ise uyku, yürüme ve sohbete kalıyor. Biz senin yorumlarını, bizim sorumuza cevap vermeni bekliyoruz. Lütfen yanlış anlama, mod arkadaşlar konuşarak direkt sorularını sorup muhabbet istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Aslı sor, ben gördüğümü okuyorum ya. Moderatör yok bende. Herkes izleyen. Biz seni dinlemek ve yorumlarını Öyle dinlemek bir istiyoruz. şikayeti varsa kendisi de gelebilir aslında ama. Konuşmak istersen gel Aslı. Discord'a gel, salona. Ve yüksek sesle bağır. En çok ben konuşacağım. Şaka bir yana. Gördüklerim yani kaçırmamaya çalışıyorum. Cem, Kanada Vancouver seyahati düşünüyor musun? Kanada vallahi İrfan, Kanada da var gitmek istediğim. Bana oraya git, buraya gitmek istiyor musun? Şuraya gitmek istiyor musun? Şeyleri yanlış anlama, senin üzerinde değil. Sormayın ya. Ben her yere gitmek istiyorum. Görmek istiyorum. Turizm mezunuyum. Yurt dışında çalışma belgem var. Japonya'da turizm veya daha farklı iş. Gözüm karardı lan. Soru bir anda gözümde yok oldu. Göremem.
Farklı iş çoğunluğu Evet, nasıl? evet, evet. Oğuz Çay şeye gel. Discord'a gel. Ben bütün topu Discord'a atıyorum ama Discord'a bak, size zahmet her şeyi cevap verin. Evet, istismar sadece fiziksel olarak olmuyormuş. Psikolojik istismar da insanda ömür boyu geçmeyecek yerler bırakıyormuş. Ne? Bu muhabbet ne ya? Ne? Muhabbeti Hayda. kaçırdım ben. İstismar sadece fiziksel olarak olmuyormuş. Japonları mı diyorsun? Hashiriku. Psikolojik istismarda insanlar. Aynen. İşte o bak, o Selin'le o videoyu yaptığımızda da kız kaç sene önce bir şeyler yaşamış. Hala dedi ya, ağrılarım var o dönemden kalma filan. Bunlar hep psikolojik rahatsızlıklar. Cem selam. Seni yeni tanıdım. Severek izliyorum. Teşekkürler Faruk Özşahin. Teşekkürler. Merhaba. Geçen hafta Tokyo'daydım. Harika ülke. Ay, Japonya'ya gelen biri daha. Japonya'da İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Sizce nasıl? Japonya'da İngilizce öğretmeni yani olabilirsiniz. Ana diliniz mi ama bazı kriterlere falan bakıyorlar. Genellikle mother language, ana dili Yapan olanları çok ya. tercih ediyorlar. Evet, dediği gibi bir konuda yapan var. Cem selam, nasılsın? Doğukan iyiyim valla. Nasıl olayım? Sen nasılsın? Japonya'da İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. İngilizce öğretmeni orada iyi kazanıyor mu? Allah kaç para kazandıklarını bilmiyorum. Ama ana dili İngilizce olan yabancıların bayağı bir kısmı yapıyor. Kreşlerde çalışan var. İngilizce öğretmenliği yapan var. O crack liste falan ben bazen denk geliyorum, görüyorum. Ders verenler var. PC'de sıkıntı olmasa gelip konuşacağım ama şu anda maalesef. Canınız sağ olsun. Başka sefere. Sen yaz buradan sorunu. O zaman Aslı soru yazdığında kimse soru yazmasın. En çok onunkini okuyacağım. Discord'da normal sohbete de yazabilir. Orada da Ya ben ben chat'e yazsın. takip Chat'i ediyorum. görüyorum ya. Saat kaç şu anda orada? Saat 2. Tam 2. Kaç günlük bir tatil tavsiye edersin? Tabii ki Japonya gezmek de bitmez ama mantıklı olarak. Kaç günlük bir tatil? Kaç günlük bir tatil? Yani Tokyo için hani maddi durumu, ekonomi, şusunu busunu geçiyorum. Oralara girecek olursam uzar iş. Bence Tokyo'yu anlamak için böyle bir 4 gün yeter mi ortalama? En az bir 4 gün lazım. 4 gün lazım. Tam olarak anlamak için, işlerine girebilmek için bir hafta 10 gün aralığında. Bir hafta Tokyo'da kalırsan tamam arkadaş, ben metroyu çözdüm, orada ineceğim, bunu da ineceğim, şuralara gideceğim, her şeyi çözeceğim filan, o raddeye gelebilirsin. Ama bence minimum 4 gündür. Ama Osaka, bence Tokyo'yla da kısıtlı kalmamak gerek. tabii biraz maddi durum, buralara kadar gelmişsiniz, imkanınız varsa. Ayağıma kramp girdi. Osaka'ya gidin. Ben Osaka'yı fazla sevmiyorum. 2 gün kalınabilir. Kyoto'ya gidin. Kyoto'da 2 gün, 3 gün. Hiroşima'yı Hiroşima'yı tavsiye ediyorum. Hiroşima'da bir gidin görün. En az bir gün kalın. Benim mesela Osaka'ya kesinlikle katılıyorum abi, yani boş bir şehir. Harbiden pişman oldum gittiğime. 3 gün bile fazla, yani bir gün bile yetiyor. Eğer Disney, Universal Studios'a gitmeyeceksen. tabii oranın da öyle bir turist aktivasyonu Turist var. akını var bu aralar. Çok berbat bir durumda. Osaka, Kyoto. Merkezi daha doğrusu. Kyoto çok güzel. Ben Kyoto'da yani keşke daha çok kalsaydım. Yani benim naçizane ama yani ben 2 hafta kaldım. Gidilecekse bence 20 gün gidilmeli. Yani değmesi için. Ya tadını çıkartmak lazım. Ya uçak biletine o kadar para veriyorsun. Sonra hani biraz fazla kalsak daha iyi olur. Tabii insanların izinleriyle de alakalı. Kimisi bir hafta izin alabilmiş o sıkışık programda. 3 gün oraya, 2 gün oraya, 1 gün oraya. Ama yani o yolculuk bile, Japonya'da mesela Tokyo'dan alacağın o hızlı tren Osaka'ya kadar, Kyoto'ya kadar ya da Fukuoka kadar, en aşağısına kadar, o yollarda göreceğin manzara bile yeter sana.
Hiroşima güzeldir. Hiroşima çok güzel. Hiroşima güzel ama Gelecek bir yer. benim mesela bak şey diyecektim. Benim Hokkaido'da yaşama planlarım olmasaydı ondan sonra hangi şehirlerde yaşamak isterdim? Lan kendim sordum kendim cevap. Hiroşima'yı çok beğenmiştim. Yani beni orada hani bazı şehirlerde şöyle bir durum vardı bende bisiklet turunda şöyle bir şey oluştu. Bazı şeyleri hiç sevmedim. Girdim birkaç saat sonra çıkmak istedim. Yani hiç bana hitap etmiyor. Bazı yerlerin mesela Hiroşima'da öyle bir şey olmuştu. Ben bisikletle adım attım. Bir tane işte tren geçiyor oradan rayın üzerinde tramvay gibi bir şey. Acayip bir şekilde böyle hani canım bisiklet sürmek istedi. Gitmek istedim burada kalmak istedim. İşte bileklik sattım paramı çıkardım. Böyle değişik birkaç tane insanlarla tanıştım. O Memorial Müzesi şusu busu derken acayip bir psikoloji oluştu bende. Hatta erken ayrıldım. Bu videoda da söylüyorum bisiklet turu videosunda. Keşke birkaç gün daha kalsaydım Hiroşima'da diyordum. Ne diyordum ben mesajları okuyordum. Bak çok seri mesajlara geldim. Dur Aslı mesaj yazmış. Aslı'nın mesajı. Tokyo'da normal bir hayat yaşamak için ne kadar gerekiyor? Senin hayatın gibi mesela. Benim hayatım mı? Ne yaptığına bağlı. Tokyo'da Aslı soruyorsa bilemem. bir saniye Aslı soruyorsa ciddi bir mevzu. Hemen kendimden örnek veriyorum. Normal bir hayat yaşamak için. Benim normal bir hayat yaşamak için. Çok geniş bir soru Aslı bu ya. Ne kadar gerekiyor? Şöyle bir ya tek başına yaşıyorsan aslında şöyle söyleyeyim sana. Ne kadar gerekiyor? Aylık ev kirasına tek başına yaşıyorsan çok etken var ya. Şimdi burada 20 metrekare eve sen $400 vereceksin. Aylık ortalama $100-150 faturan, yemek masrafın $100 yani o kadar gidecek mi gitmeyecek mi işte şey değişiyor. Yani $1000 $1000 diyeyim hadi. Standart bir. Belki aşağısına da yaşanır da standartlar çok düşüyor. $1000 diyeyim. Abi örnek olarak şey vardı. Mia Fitz miydi kadının adı? Yayıncı. O taşınmıştı bir ay önce. O yayınında söylüyordu. Hatta video falan çekti o konuyla alakalı. Kaç paraymış? Vallahi hatırlamıyorum ama onun videosundan danışabilir, bakabilir. Çünkü o yaşıyor yani şu anda. Ya belli bir getirisi olan kazancı standart ve üzerinde olanlar için tabii ben $1000 dedim mesela $1000. $1000'ın bir $1000 bence hani standart bir şekilde Japonya'da işte hani Aslı'nın sorusuna cevaben standartın üzerinde kazananlar için Japonya'da alıştıysan hayat bence güzel bir şekilde devam eder. Alıştıysan bak o aradaki ince şeyleri kaçırmayın. Cem, Mayıs, Haziran gibi 14 günlüğüne Tokyo'ya gelme planımız var. Bir aksilik olmazsa her halükarda geleceğiz. Uçak bileti uyguna nasıl hallolur? Bir tavsiyen var mıdır? Mayıs, Haziran o daha var ya 5-6 ay var. Ben hep söylüyorum Çin üzerinden bakın. Yani günübirlik bile fiyatlara baksanız tam şu aralar ne kadar ortalama fiyatlar ne kadar fiyatlar çok değişiyor demiyorum ama tabi transit gelmeniz daha uygun olur. Parazit filmindeki gibi İngilizce öğretmeniyim diye kandırıp zengin bir ailenin evine yerleşmek lazım. İyi bir hayat yaşamak için adamın kendi duygusuna girdim şu anda. Hissettim Hachiriko'nun neler hissettiğini. Hachiriko senden mi korktum bak. Sana bir time out mı atsam? Bir korktum senden. Dur Aslı mesaj yazmış. Bir saniye. Durun arkadaşlar. Gülme. Kim? Biyako dur gülme. Yürü dikkat. Dalga geçmiyoruz canım. Şaka yapıyorum. Japonya gerçekten pahalı mı konaklama için? Bütün diğer YouTuber'lar konaklama dışında ucuz diyorlar. Japonya için senin yorumun nedir?
Gerçekten pahalı mı konaklama için? Konaklama şimdi koronadan önce her şey doğal olarak ucuzdu. Otelleri, şusu busu vesaire insan olmadığı için. Koronadan sonra kapılar da açıldıktan sonra fiyatlar 2-3 katına çıktı. Konaklama pahalı. Evet, Japonya standartların üzerinde. Diğer şey ne yazmış? Bütün diğer YouTuber'lar konaklama dışında ucuz diyorlar. Neye ucuz diyorlar mesela? Yani yemekse yani günlük mesela sabah öğlen akşam 6 dolara da yemeği halledebileceğin dükkanlar var. 6 dolar bak. Sabah öğlen akşam 3 öğünü 6 dolara halledebileceğin, aradan çıkarabileceğin yemek yerleri var, dükkanlar var. Tamamıyla senin nasıl bir yaşayış gezi tipine bağlı o ya. Kısmak istersen Evet. her türlü kısarsın. Her gün bir udon yesen 500 yene falan filan. Ya, tabii olabilir. Ramenci öyle var. 2 dolara bir sürü o kızartılmış ürünlerin olduğu yanında çorbası, pilavı, şusu busu. Bak convenience o marketleri falan demiyorum. Oralara uğramayacaksın. Daha böyle suyu, çayı beleşe getirebileceğin, bol bol Japon çayı içebileceğin yerler var. Şeyler, Oraları bilmek lazım biraz. yani zincir lokantalar var, genelde ucuz oluyor. En kötü hadi buraları geçtim. Aç benim 2 tane hummus videomu izleyin YouTube'dan. O bölgelerde 1 dolara 2 dolara evsiz abilere yemekler satılıyor. Gidin her gün orada yiyin. Yani Biraz yol masrafı olabilir ama. DC'de sorular nereye yazıyor? DC'ye bakamıyorum ben şu anda. Chat'i okuyorum YouTube'dan. Yine bir bakayım. Var mı, oradan mı soru yazdınız? Bayağı bir insan da gelmiş. Teşekkürler. Discord'a geldiğiniz için. Moderatörler şaşırmıştır. Allah Allah ne oluyor demiştir. kocaman sarı Can şeyi gördün mü? neyi? Discord'daki kocaman sarı şey var ya. İnsanlar akın akın geldiği için güvenlik amaçlı bir şey var. Ha, Cemkun sunucusunda sıra dışı katılım etkinliği tespit et. Ulan sanırsın ki anasını satayım 10.000 kişi geldi, 20.000 kişi geldi. Kaç kişi gelmiş olabilir ki yani Discord? Gerçi evet, akışın üzerinde hak veriyorum 30 sana. 30 kişi falan geldi bir Vay anasını Bayağı bir be. kişi geldi. Demek ki daha önceden nasıl bir katılım olmamışsa. Uyarıyı Abi incele. iki tane ses yükledim Discord'a. İstersen bak şey olarak. Ses mi? Hemen bir kulağımızın Aynen. pasını hemen bir sil. Nerede onlar? Şey olarak değil. Hani panel olarak verebiliyorsun ya ses kanalına. Böyle İstersen ben açayım. Ben nerede ama açayım istersen. anlamadım. Ya panel olarak hani bak Discord'u aç. Tamam. Solda kendi ismini görüyorsun ya sol altta. Okey. Orada böyle bir tane şey var. Ayar dişlisinin üstünde. Ses panelini aç yazıyor. Yayın aç istersen göstereyim abi. Ya da ben yayın açayım. Yok, ben anlamadım bir şeyi, kafamı karıştırdın. Sen aç Yayına bak tamam. abi. Bağlantıyı kes. Ben yayını da açamıyorum. Ulan ne oldu? Oğlum ne yaptınız Adam siz? gitti. Ay şimdi bir şey oldu bana. Bağlantıyı kes dedin abi. Kafamı karıştırmayın oğlum, bir saniye. Ben Japon sorusu okuyorum. Aslı soru yazdın mı? Aslan soru geldi. Açayım mı abi sesi? Tamam aç, hadi aç. Usta Samuray ışığı kapat, ışığı. Dur lan ne oluyor? Bacağını ışığa sokayım. Bir saniye, bu kadar yüksek. Vurdum bir tane ensesine, kaçtım gittim. Dur bir saniye, dur bir saniye. Dur oğlum dur, bu kadar yüksek şeyden beklemiyordum. Biraz Kısayım biraz. çok az kısarak, tamam. Arkadaşlar bir saniye, Senin kısman lazım galiba da dur bakayım. hemen bakıyorum. Yok, senin sesin zaten normalde ama okey. Tamam. Usta Samuray ışığı kapat, ışığı. Bacağını ışığa sokayım. Yaptım, vurdum bir tane ensesine, kaçtım gittim sonra. Bu kadar mı? Devamı yok mu? 2 tane çıkardım abi. Geçen yayının kesitlerinden.
Ha, iyi böyle toplayalım bunu. Bir senenin sonunda böyle bir 5-10 dakikaya. 2 tane Hocam klip almıştım oradan. aşağıda katılmak isteyenler var da onları Abi bir şey konuşmak diyeceğim. ister. Muharrem var. Japonya'ya birlikte gittik biz. Onu da çekebilirsen Aa, Birlikte bir bir şey. Aynen çekeyim. birlikte gittik. Çekeyim hemen. birlikte var. Muharrem. Alo. Muharrem abi Mikrofonun kapalı. Muharrem Bey mikrofonunuz kapalı. Selamlar herkese. Sonunda gelebildim. Aleykümselam, merhabalar. Muharrem nasılsın? İyiyiz vallahi ya Cem. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz biz de. Demek sen de Japonya'ya geldin ha, ayak bastın. Bu yaz oradaydık işte. 3 kişi beraber. Yasin, ben, bir de Murat diye bir arkadaşımız vardı. Bir 16 gün falan kaldık. Vay ne güzel. Nasıl buldun Japonya'yı? Vallahi Japonya genel olarak huzurlu. Gözlemlerini aktar bize. Ya genel olarak huzurlu. Ben bununla ilgili bir Facebook'a da YouTube'a da pardon bir yanlış söyledim. Facebook'a bir yazı yazdım da yani ben son bir cümle söyleyeyim, mesela tartışmayı bence buradan açalım. Yani Japonya'da birisi Avrupa'da yaşamak istemez mesela. Japon birisi. Öyle bir hayranlıkları veya lan Avrupa'ya gideyim, İngiltere'de yaşayayım falan öyle bir istekleri yok onların. Ama Var Avrupalı Fransa var. birisi Avrupalı Fransa'da birisi Japonya'da yaşamak isteyebilir %50 oranında. yani Bir saniye. Discord'da bir sıra dışı bir etkinlik mesajı gelmiş. Onu çözüyorum. böyle bir şey değil ya. Bir şey olursa ben kapatırım. Kimse giremez. Yok, bunu normal üyelerden kaynaklı artan etkinlik eylem gerekmiyor diyorum. Devam ediyorum. Çözüldü olarak işaretli. Bu bilgiler sana topu 20-30 kişi geldi diye neyin şeyi bu Discord ya? Ya bazen botlama falan oluyor ya ondan dolayı. Lan, İstila falan oluyor botun ya bizim bazen. şeyine. Yani sen diyorsun ki Muhammed Japon Avrupa'ya niye gitsin? Bir daha sorar mısın? Kafam gitti. Genel özet. Son cümleyi bir daha söyleyeyim de ben. Ha, Mesela tamam. şöyle benim gözlemim var. Şimdi bunu Türkiye'den vermek yanlış ama şimdi mesela bizim ülkemizde desek ki bir oylama yapsak, yurt dışında yaşamak ister misiniz? Çoğunluk ister. Japonya'da böyle bir anket yapılsa bense istemezler. Yani Japon birisi Avrupa'da yaşamak istemez. Japon vatandaşı olan birisi. Yani Ama adamlar ülkesinde rahat. Avrupa'da yaşayan birisi isteyebilir. Japonya'da yaşamak isteyebilir. Yani anket yapsak ben de çok istemezük tarafında fazla kişinin olacağını çok şey yapıyorum. Yine bir isteyenler olabilir. Belli bir kısım isteyebilir. yani genelde Amerika'yı ister herkes ama Avrupa Evet. ben de olacağını zannetmiyorum. Valla ben Macaristan'da yaşamak isterim diye Japon'a bile karşılaştım ya. Özellikle gençlerde. Bence Japon gençlerini ortalama bak 20-25 yaşındaki Japon gençlerini bir bıraksan ülkeden hepsi kaçar gider. Geri kalan hepsi yaşlı olur. Japonya'da 10 seneye batar gider. Hepsi ölür zaten. Göçmenler millet artık çocuk ülkeyi. yapmıyor. Yani dedin evet. Sen farklı bir yerden girdin de genelde hepsinde bir Amerikan hayranlığı var. Oralara gitmek istiyorlar. Avrupa'ya gitmek isteyen de var ama oralara gitmek isteyen, bir görmek isteyen de, biz kendilerini aşmak isteyen de gençlerden özellikle bayağı bir insan var. Kızlar özellikle benim de gördüğüm kadarıyla Japon kızlar, kadınların pasaport oranı erkeklerden dahili fazla. Ben çünkü bir ara eşimin pasaportunu yenilemeye gittim. Bir elin parmağını geçmiyordu. Japon erkeği pasaport merkezinde görmüştüm. Aslında o kadın kızdı yani. Ama enteresan bir gözlem.
O Murat hoş geldin. Aleykümselam. Nerelerdesin ya? Abi alt sohbette bir arkadaş daha bekliyor. Arkadaşların soruları bittiyse. Tamam. Kim? Descartes Descartes. ismi. O ne güzel profil ya. Yanar dönerli bir şey. Bir tıkladım bir şeyler çıktı. Çekeyim hemen. Seni de çekeyim. Çekti baba. Tam bende adlar çok kısa gözüküyor ya. Kısa mı? Nokta adı çıkmıyor. Tamam. Faruk diyebilirsin ya, sıkıntı yok. Faruk sen misin Faruk? Aynen. Merhaba, kolay gelsin. Faruk hoş geldin. Sağ olasın. Hoş Nasılsın? bulduk, iyi yayınlar. İyiyim valla. Ben de bir yandan çalışıyordum, bir yandan da arkaya yayın attım. Öyle Aa, sohbet muhabbet dinliyordum. ne güzel. Aynen, Nereden katılıyorsun? Ben yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul'da mısın? Ne güzel bir profilin şeyin var. Bir tıkladım böyle yanar dönerli bir şey çıktı ya. Bilen He bilenler. ya, evet. Aynen. Güzel Ya, yapmışsın. evet. Koydum öyle. Ben de başka bir influencer'ın diyeyim bir Discord'unda moderatör olunca orada öyle takılıyoruz ya. Öyle diyebilirim. Senin nasıl Aynen. bu Japonya hayranlığın nereden geliyor? Ne sormak istersin? Ya valla önce şunu söyleyeyim. Ben şeyde yazdım, chat'e de yazdım. Seni böyle YouTube'da görüp tanıyalı çok olmadı. İlk kez canlı yayına geliyorum. Yani sohbet falan var deyince nasıl olduğunu anlamadım. Dinamiğine girdim. Aslında böyle tabii soracağım soru illaki var da böyle buradaki dinamiği çok bilmiyorum yani. Buraya çekiyorsunuz soru cevap şeklinde mi oluyor tam orasını bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Benim şöyle başladı. Ben aslında inanılmaz robotik manyağı bir insanım. Mühendisim aynı zamanda. Bir de oyun geliştirme üzerine gidiyorum ben. Geçmişte robotik mühendislik üzerine çalışıyordum. Orada öyle olunca Japonya'daki teknoloji bilgi birikim benim inanılmaz hoşuma gidiyordu. Oradan başladı diyebilirim. Sonra işte her zamanki gibi buradaki çoğu kişinin de hem oyunlar hem animeler üzerinden zaten gitti geldi. Bu aralar da arkadaşlarla şey dedik. Yani bir Asya ülkesine gidelim, gezelim, Japonya'ya gidip gezelim muhabbeti başlıyordu işte. YouTube'da bakarken seni gördüm, sana rastladım. Aa, bir de bir arkadaş daha var. O da Japonya'da yaşıyor. Eşi Japon. İsim vermemde sıkıntı var mı? YouTuber o da. Söyle. Söyleyeyim. Önemli söyle. Feridun Ünsal'ı bilmiyorum tanıyor musunuz? O Hı. da benim yakın arkadaşım olur. Onunla falan da sohbet ediyorduk vesaire. Öyle yani benim Japonya aslında sevgim oradan başladı. Bir nevi teknoloji üzerine gidip geliyor aslında. Ben şeyi merak ediyorum abi. Hani belki biraz kişisel olabilir, cevaplamak istemeyebilirsin. Hiç sorun değil ama biz Türk erkekler olarak böyle gidiyoruz. Mesela orada mesela sen birini sevdin, evlendin vesaire. Öyle gitti ya. Bu şeyi çok duyuyorum ben. Aldatılma olayları kadın erkek karşılıklı Japonya'da inanılmaz oran yüksekmiş. Şimdi bunu bilerek ya da bilmeyerek böyle nasıl böyle onu cesaret edebildin? O böyle kişisel cesareti nasıl buldun? Ben onu çok merak ediyorum. Anlatmak zorunda değilsin. Ama merak ettiğimde bir konuydu açıkçası. Tam soru güzel gidiyordu. Sona doğru bana mı şey oldu? Yok. Hani buradaki Şöyle. aldatma Aldatıldın mı? mevzusu var. Yo. Sen nasıl cesaret ettin, evlendin mi Evet. bağladın? Ya şöyle teknik ya sana bir şey söylemiyorum ama mesela ben kendimde kişisel o cesareti bulamayabilirdim. Yani anladın mı? Hani mesela senin yerinde olsam ne yapardım gibisinde bir düşünce var. Yani o şeyi nasıl kırdın aslında? O yargıyı kırabildin mi? Nasıl oldu? Bunları mesela bilerek, gözlemleyerek nasıl ilerledin? Bir de mesela biz orada yaşamadık. Sen yıllardır oradasın. Bu dışarıda fazla mı abartılıyor? Yoksa gerçekten böyle bir şey vardır, ben çok gözlem yaptım diyebiliyor musun? Toparladığımı düşünüyorum Ha, soruyu. yok, anladım. Eyvallah, sağ Hı. olasın sorun için. Şimdi bunun cevabını ben Hı. ilk bu canlı yayının başında da söyledim. Hani bu eşle tanışma mevzusu, nasıl gittin, nasıl kırdın oralara, işte kafayı kırdın Hı hı. oralara yerleştim. Tamam, Hı aslında hı. cevap basit bende ya. Bir daha Hı. tekrarlayayım. İşte eşimle tanıştım. O zamanları kız arkadaşım, işte evlenme mevzusu, oraya kadar gelen kısım çok, ben 6 ay 7 ay babaannemin yanında yaşadım. Hani buralarda yapabilecek miyim, karar verebilecek miyim? Mesela tamamıyla şehir hayatından uzaklaşıp onun hani bir inzivaya çekilip o
kararı almak istedim. Tam bir karanlı şey ya. Bana bu gece müsaade et. Yarın cevabımı vereceğim muhabbeti gibi. Ayrıldım bir köşede oraya. İnzivaya çekildim Aynen, de. inzivaya Düşünme çekildim. inzivası. Bir daha söyleyeyim, aynı cevabı vermiş gibi olacağım ama şimdi ben şuna inanıyorum ya, artık dünyada hani iyi birine denk gelme şansın biraz artık düştü. Kötü insanlar her yerde. Ben de yani eşimin özelinde söyleyeyim. Yani güzel, iyi birine denk geldim. Kalbi temiz birine denk geldim. Onun gibi birini bulamayacağımı düşündüm. Yönümü buraya çevirdim. Burada yaşamak istedim vesaire vesaire. Oradan işte Bir olaylar noktada aşık uzadı. oldun diyorsun yani zaten. Gönül Yani, duygum mantığımın önüne mi geçti diyorsun evet, bir noktada? evet ya, çok şey var. Ben şimdi genel bir cevap verdim de işte oradan işte sağdan soldan birçok şey söyleyip kafaları karıştırmak istemiyorum. Genele vuracak olursam ben hani böyle bir insanı bir daha bulamayacağımı düşündüm. Bu arada ben dediğim gibi senin özelinde sormamıştım. Hani yanlış anlamak. Anladım ben ya. Genel olarak sormuştum. Yani o yüzden Anladım. hani belki özele kaçabilir diye sormuştum. Anladım ne demek istediğini. Bu aldatma mevzularında da Japonlarda şöyle bir şey var. Bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyorları geçtim. Bu insanlar, Japonlar, dünyanın geri kalanından farklı düşünüyorlar. Yani Papua Yeni Gine'de düşünen biriyle Amerika'nın bir yerinde düşünen biri aynı olabilir ama Japonya'da düşünen biriyle Amerika'da düşünen biri aynı olamaz. Artık bunu anladım. Sadece bu insanlar farklı düşünüyor. Geri kalan, dünyanın geri kalanından. Bakış açıları farklı. İşte o aldatma mevzusu, işte en basitinden o seninle yaptığımız orada da işte arada geçiyorum, muhabbeti de geçiyor. Çok şey yapmayayım şimdi, yanlış anlaşılacak bu mevzu bizde. Şöyle bir cevap vereyim kısaca. Kültür farklılığı var aslında yani işte zaten Var. düşünmeme Şimdi kıyasla. bize ters geliyor. Şimdi bak, adam nasıl düşünüyor yani Sen Malatyalıydın değil mi? Evet. Tamam, Ben de oraya Maraşlıyım mesela. Oraya bağlamayın bir saniye. Oraya bağlarsan şimdi kan çıkacak. Oraya bağlama. Bak şimdi bir Japon kız var, bir Japon erkek var. Bunlar çift, tamam mı? Bir de hepsi böyle diye bir şey yok arkadaş. Kimisi kıskanç, kimisi şey var. Şimdi bu insanları internet ortamında fazla gördüğümüz için, etkileşimi fazla olduğu için sürekli karşımıza çıkıyor. Yoksa her 10 kişiden 10 Japon çiftinden onu da böyle diye bir şey yok. Evet. Şimdi bir çift var. Japon erkek, kız, kadın. Erkek genel eve gidiyor vesaire vesaire. Hani kendini tatmin ediyor. Okey. Japon kıza soruyorlar. Bu aldatma mı? Aldatma değil. Sadece hani kendi ihtiyacını karşılamış, olmuş, bitmiş bir olay. Japon erkek aynısı başka bir kızla görüşüyor, yazışıyor vesaire. İşte bir yere gidiyor, yemek yiyor, sohbet, muhabbet. Herhangi bir cinsel birliktelik yok. Aldatma mı? Kız cevap veriyor. Bence bu aldatma. Yani bakış açıları bir de tam kişiden kişiye değişiyor. Evet, ama hani tamamıyla hani burada olay cinsel birlik değil de bunların kafaları farklı çalışıyor. Onu Özetle anlatmaya şey çalışıyor. gibi, biyolojik ihtiyaç üzerine bir adım varsa bu O da var. bazı insanlar için, herkes için değil, bazı kadınlar için bu bir aldatma olmayabilir, bir kaçamak olabilir gözüyle bakanlar var diyorsun. Ama Evet. eğer hayatın içerisine dahilse, o kişiye karşı bir sevgi besliyorsa, bir Aynen. ekstra bir hani bu aşk dediğimiz ya da normal sevgi dediğimiz bir duygu besliyorsa işte o aldatmaya giriyor diyorsun. Yani %100 olmasa bile genel olarak kanın bu yönde anladığım kadarıyla. Evet, genel olarak benim gözlemim o. Bir de burada işte bu işte o porno sektörüne, erotikte bilmem hentai'si, şusu busa vesaire, orada inanılmaz bir para akışı var. İnanılmaz bir sektör akışı var. Yiğit burada olsa da konuşsa, zamanında araştırma yapmış ne kadar para harcandığına dair. Adam oturmuş Porno araştırmış. sektörü üzerine mi? işte hentai'si kaç, işte love hoteli, genel evlerin vesaire, böyle bir sektör ki bu burada ne kadar para döndüğünü araştırmıştı Yiğit. Hatta ne demişti? Her 100 yenden 10 yeni mi 20 yeni mi ne bu buraya gidiyor, bu sektöre falan gidiyor diye.
Yani bu insanların böyle bir içe kapanıklık, kendilerini dışa farklı şekilde vurmaları buradaki sektörü biraz canlandırmış. Vesaire vesaire yani. Sapkın duygular bastırılınca Var. farklı noktada herhalde çıkıyor. O zaman bunu sektöre dönüştürmüşler diyorsun. Evet Anladım. yani kapalı kapılar ardında Hı hı. çok şeyler dönüyor. Yani tamamıyla bize farklı şeyler. Hani oralara girecek olursak tabii çok değişik muhabbetler var da hani benim mesela 2 tane kaslı Japon kız havaya kaldırdı. Bir sürü yorum gelmiş. Eşinle boşanacağım mı? Evli değil misin? En Eşim... sevdiğim videon. Çok keyif aldım o videoda. Yorumla yazdım. Ya ben sadece Arkadaşlara da attım. Dedim ki buraya gidiyoruz dedim yani açık Eyvallah. konuşmak ben gerekirse. bakış açılarını göstermek için eşimin dediği cevabı da hani bir daha söyledim de bir daha Ne söyleyeyim. alaka İşte değil. Japon kızlar spor yapıyor, kendi ekmek parasını ben ekliyorum da paralarını kazanıyor. Orada bir işte enerji sarf ediyorlar vesaire. Yani bu onun için normalmiş. Hatta beraber gidelim dedi. Beraber eğlenceli vakit geçirelim dedi. Ama tamamıyla hani o bizim anlayabiliyorum hani bizim Türkiye'deki o gençlerin o kalıptan çıkamama, o işte yani bir tabu ya bizde. O hani öğretilmiyor, bir şey yok. Japonlarda da bizde bazen o konularda benzerlik taşıyor. İçe atma da tabii tutup bizde İstanbul'un göbeğine bir tane lav oteli açın bakayım ne olacak mesela. Ya da Orayı ülkenin yıkarlar. Edirne'den düşünsene Malatya'da bir tane lav oteli açtığını ne olur mesela. Yani Kars'ta bir tane lav oteli açıyorsun mesela çikolatalı böyle. Yorum yapmayacağım canım. Tabii bizde hani kıyaslamak da hani beni oralardan izliyorlar, ediyorlar. Oralardan hani bu tarz yorumlar geliyor. Anlayabiliyorum. Onlara da bir şey demiyorum. Sadece ya Ya bakış kıyaslamak açı çok yanlış zaten. Yani buradan bilmem kaç bin kilometre tabii ötede çok farklı bir de yani şey de değil. Yapay bir ülke değil yani. Adamlar kendi içlerine kapanmış, binlerce yıl yaşamış kendi kültürleri var. Yani düşünce yapısının farklı olması o konuda zaten çok doğru. Ben şeyi duyduğuma çok irite olmuştum. Bu idol şeyleri var ya orada. Idol muhabbetleri idol çok mevzusu. ünlü. Genç yaştaki kızların, Ya erkeklerin. bu arada canlı yayında şey var mı? Bir dil kısıtlaması var mı? Ona göre bir şey anlatacağım. Ne için? Yani Ne? çok ağır Yasak olmadığı, kelime olmayacak bir şey. kullanmadığın Yo sürece söyle sıkıntı yok. Abi 15 yaşındaki Idol'a 45 yaşındaki adam el sıkışma etkinlikleri düzenliyorlar ya biliyorsun. Ben şeyi okumuştum Yani bir yerde çok bilmiyorum da. cringe oldum. Ya öyle bir şey varmış diyorlar tamam mı? Yani bir yerde Var okudum da ben. var. Abi 45 yaşındaki adam eline kendi spermini alıyor. Kızın elini sıkıyor öyle yani 15 yaşındaki kızın. Ben bunları okumuştum böyle çok böyle creepy olmuştu benim için. Ya o sapkınlıklara girecek olursak Çok abi. Japonlar yani ben bir şeyler anlatırım. Ağzımı açtırtmayın bakın şimdi. Abi Aman, her aman. millette Bakın sapık ben var ya. bildiklerimi anlatırsam yandaki Orta Doğu komşu karışır diye. Yandaki Takashi insan içine çıkamaz. Maske takıyor nasıl anlayacaksın? Hepsi birbirine benziyor. Bir de bu arada soru sınırı falan var mı? Çok kimsenin hakkında bir şey yapmayayım. Bir şey daha sormak Sor istiyordum da. muhabbet ediyoruz ya. Sıkıntı yok. Ha iyi. Herkes konuşuyoruz yani. Sıkıntı yok. Kuralı anlamaya çalışıyorum da ondan. Şöyle abi ben de yurt dışına çok çıkıp gelen bir insanım. Büyük ihtimalle de eğer nasip olsa teklif alıyorum seneye bir İngiltere'ye de ben de taşınmayı planlıyorum sektörden kaynaklı. Bizim insanlarda şey görüyorum bilmiyorum burada senin bakış açın nasıl ya da Japonya'da bu durumlar nasıl? Bilmiyorum fark ettin mi bizim Türkiye'deki insanların çoğu mesela oraya gelmek isteyen insanların çoğu hep böyle sorularda şeyden bahsediyor. İşte abi oraya gelsem işte orada sallıyorum bir şekilde oraya gelsem eee, örnek veriyorum işte kendimi şey olarak çalıştırsam garson olarak çalışsam orada işte 2 yıl 3 yıl abi arabamı alıyorum bilmem ne mi alıyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum diye böyle saymaya başlıyorlar. Ben o konuda çok yanlış bir algı olduğuna inanıyorum. İnsanlar yaşadıkları ülkenin yani Türkiye üzerinden konuşacağım mantığıyla davranıyorlar gibi geliyorum. Ya da şeye bakıyorlar ya abi mesela işte Amerika'da mesela şöyle hesaplayanlar var. Abi işte ben Amerika'ya gitsem New York'ta otursam böyle Uber açsam kendime abi 300 işte $2000 araba alsam
Her gece Uber yapsam şu kadar para. Ya ben şey soruyorum abi, yani Amerikalılar bu kadar gerizekalı olabilir mi? Hani herkes Uber yapmaz mıydı o zaman? Madem bu kadar rahat yaşanılabiliyor, madem bu kadar rahat hayat sürdürülebiliyor bu kısımlarla. Yani kalifiye olmayan bir işle yurt dışına çıkmak bence çok zor bir şey. Çünkü çıktığın ülkede yeni doğmuş bebekten hiçbir farkın kalmıyor. Ne bir sosyal çevren var, ne bir kredi akışın var, hiçbir şeyin yok. Şimdi o konuda sen daha iyi yardımcı olursun, söylersin. Avrupa'da ve Amerika'da ben bunun böyle olduğunu biliyorum ama bu iş Japonya'da da öyle mi? Ya şimdi ben Amerika'yı bilemiyorum. Ben Japonya Hı geleninde hı. bir cevaplayayım. Olay nasıl? Şimdi bu araba alma mevzuları soru uzun, cevabım biraz kısa olacak. Yanlış anlama. Yo, estağfurullah. Şimdi bu, ya şöyle söyleyeyim ben sana, bak. Uber yaparak da burada araba, yani nasıl diyeyim ben size? Arabalar ucuz. İkinci el, Değil mi? ikinci el de ucuz. Hani sıfırı da bir süre Hı çalışılarak, hı. hani bir süreden kastım tamamen o kişinin yaşantısında kalmış. Hani araba almak için 6 ay da çalışabilir, 2 ay da çalışabilir ya da e, tamamıyla offsuz bir şekilde bir ay çalışsa bir ayın sonunda da bisikletle Uber yaparak bir araba alabilir. Hı. Gördüm ben, çünkü ikinci el bile Hı araba hı. alınabilir. Arabanın bir sürü öyle fiyatları atıyor gidiyor burada. Daha bir tane atmıştım. Reels bir şey atmıştım. Yani ona gelecek olursak, o sorunun cevabına gelecek olursak, en basitinden hani Uber yapılarak burada basit bir ikinci el arabaya bir ayın sonunda da girilebilir. Onu demeye Hı çalışıyorum. hı. Yani ondan kastım ne? Hani sen yemeden içmeden ya çalışacaksın, ne mesela bulunabilir böyle köylerde, kasabalarda, ikinci elcilerde gittim mi, onun kaç tane yer var bilmiyorum. Bir ara bir şey yazmıştı, Discord'da mıydı neydi, bir yerde bir şey yazılmıştı. Adını unuttum şu anda ya. Bir şey dönüyor böyle. Adını unuttum, neyse. Böyle büyük bir yer, kim Japonik mi çekmişti bilmiyorum, hatırlamıyorum da orada işte ucuz arabalar dönüyor. Auction mu? Onun gibi bir şeydi. Hı Onun hı. gibi bir Açık şeydi de arttırma şeyi böyle. ona Arabalar geliyor, satıyorlar falan. ona benzer bir şey. Çünkü buralarda galeriye şuna buna gittiğinde fiyat biraz daha artıyor. Tuzlu oluyor. Evet, yani sonra cevaben olarak da yani aylık 2000-2500 dolar kazanıyorsun. Giderlerini düştüğünde ikinci el bir arabaya girilebilir. Sonra cevaben olarak bunu söyleyebilirim. Hı hı, hı hı. Ya yo, araba Ama üzerine sormamıştım ben. Ekonomik, aslında biri çok güzel yazdı. Ekonomik beklentiyle bir ülkeye gitmenin ben yanlışlığına aslında değinmeye çalışmıştım. Hani mesela şu an ben Türkiye'de oturuyorum, İstanbul'da odamdayım. Abi ben Amerika'ya gideceğim işte. Orada Uber yaparım. İşte ilk böyle 6 ay 7 ay benim mesleğim yok, sallıyorum. 6-7 ay Uber yapıyorum. Abi hayatımı orada Uber'le geçindiririm diyen, hani böyle evdeki hesabın çarşıya uymaması durumundan aslında bahsetmeye çalışmıştım. Yani chatten birisi de yazıyor. Yok kardeşim öyle değil. Uber yaparlar filmlerde, dizilerde görmüyor musun gibi bir şey yazmış ama işte ben de ondan bahsediyorum. Yani filmden, diziden etkilenerek bir ülkeye yaşamaya gitmek, özellikle bir ekonomik beklentiyle insanı çok derinden sarsabiliyor ki yakın arkadaşlarımı çok sarstı. Yani çok iyi olacak diye gidip de evdeki hesabın çarşıya uymaması çok yaşandı. Ben bunu Japonya özelinden hani sormak istemiştim sana işte. evet, dediğin şeye katılıyorum. Hı hı. Cevabı gelmedi. Dur, işte kafamda kurmuştum da devamını getiremedim. Katılıyorum. arada Sen çok gece orada, değil mi? yüksekten girdin. Ya ben olaya öyle hani insanların biraz hani kendimizi de onların da biraz hani yerine koymalıyız. Biraz da o taraftan da bakmalıyız da. Tamam, hani o da öyle olabilir de hani geldiği yer, hani maddi zorluklar çekebilir, heyecanlı olabilir, para kazanmak istiyor olabilir. Evet, anlıyorum. Diyor ki ben de geldiğimde de burada dil bilmiyordum, bir şey bilmiyordum. Hani işte evlenmişim, bir şeye girmişim, bisikletle biraz utana sıkıla paket dağıtıyorum vesaire, bir şeyler yapmak istiyorum, para kazanmak istiyorum ama o şeyler yok. Ben hani gideceğim işte bisiklette paket dağıtacağım, eve gireceğim, araba giyeceğim. Öyle benim hiçbir zaman parayla hani şu kadar para kazanayım mesela, o da biraz tabii kişiden kişiye değişiyor da biraz da karaktere bağlanıyor. Bir de uzar gider bu mevzu. Benim mesela Evet, kendi evet. üzerimde söyleyecek olursam
Yani yatlarım, katlarım, şunlarım olsun değil. Ben hep diyorum bir dağın başında bir tane çiftlik evim olsun. İşte eşim çocuğumla beraber orada hayvan boku temizleyeyim diyorum. Ama kim Japonya'ya taşınıp da hayvan boku temizlemek ister bir dağın başında mesela. Tamamıyla hani insanın sevdiği bir hayatı düzenlemesi, onun üzerinde çalışması daha güzel olabilir, ilerisi için kendisini daha mutlu edebilir diye düşünüyorum. Tabii Aynı şimdi herkes noktadayız seninle. Amerika'ya gitmek istiyor. Dünyada milyar insan var. Herkes oraya kaçmak istiyor. Ben Anlayabiliyoruz şahsen insan. istemiyorum. İşte değişiyor kişiden kişiye de. Abi Ya küçük %100 sana katılıyorum. Yani çok pardon sözünü kestim abi. İşte aynı noktadayız seninle. Sen bir hayat beklentisiyle gitmek de ekonomik beklentiyle gitmek arası aslında. Değindiğimiz nokta o. Sen de benim dediğime getirdin. Senden de onu anladım. Benim burada beklentim hayatımın böyle olması ve en iyi karşılayabilecek yer bence burası diyorsun. Öyle bir beklentiyle gitmişsin. O yüzden mutlusun. Ama işte bir yere ekonomik beklentiyle gitmek bazen olmuyor demiştim. Onu da zaten destek verdim. Ben aldım cevabımı. Teşekkür Ya ederim. tabii o ekonomik bir yerde para kazanmak için gidiyorsan, evet, yani bence Japonya'ya hani bir ticaret yapmıyorsan para kazanmak için gelmek bence doğru bir tercih olmaz. Hı. Ticaret yapmıyorsan burada hani öyle cevaplayabilirim. Abi küçük bir ekleme yapabilir miyim? Evet. Şimdi ben de gittim hani araştırdım tabii yine biliyorum az çok. Şimdi yani şu an bile Japonya'da bir ortalama aylık maaş 400 bin 450 bin yen var. Doğru biliyorsam. Yani Yanlış. Nasıl 450 bin yen? 400 bin yen yok mu? Saati Full-time Ortalama 250 çalışan. yendi değil mi asgari ücret? ortalama dediğin için yanlış dedim. Nasıl? Ortalama ama 400 kazanıyorlardır ya. Buralarda ortalama paralar 200-250 bin yen. Hani ortalama diyeceğim. 200 bin yen çok az değil mi? O part-time çalışsan o kadar alırsın. Ortalama dediğin için diyorum. Standart paralar He 200 bin, tamam. 250 bin yen. Standart. Ya 400-450 bin yen, yani burada müdür ve üzeri sen kazanabileceğin, ya standart bir para değil o paralar. Standardı üzerinde paralar. Tamam 250 diyelim. Yani şimdi Tokyo'da aylık tek kişilik kira bir 80 bin yen gider. Yani 80 bin gider herhalde. Ya tabii Geriye bölgesinden 100 şusuna busuna göre değişiyor. Ortalama yani 50 binle 80 bin yen diyelim. 170 bin kalıyor. Yani bununla da zaten hani 50 binine hatta 50 bine hani aylık market alışverişi. Arada dışarı çıktım. Ya çok rahat bir aylık maaşınla kalanıyla mesela 130 bin kalsın. 120 bini harcıyorsun. Ya da 100 bin kalsın. PlayStation 5 alabiliyorsun mesela orada 15 bin, 12 bin yen falan ben gittiğimde hep görmüştüm. Veya bir iPhone 150 bin, 160 bin yen. Yani en azından bu tarz teknolojik aletlere ulaşmak kolay ama araba tabii yani onlar çok uç bir şey. Araba fiyatları da 5 milyon, 7 milyon yen falan Toyota'lar vesaire. Ee, Ama yine nispeten eğer iyi bir işin varsa yabancı bir şirkette hani 400 bin yen alıyorsan bence kolay yine alınabilir. Şey demiştim ya kalifiyeli bir işle gelmekle bildiğin neredeyse Tabii. iltica etmek arasındaki farktan işte kastettiğim şey oydu zaten benim az önce. Yani sallıyorum bir mühendissin ya da biri galiba şey demiş öğretmen olarak mı demişti bilmiyorum. Hani öğretmen olarak böyle belirli bir işin var önceden belirlenmiş ve oraya gitmişsinle çok büyük bir fark vardır diye tahmin ediyorum tabii canım daha iyi yorum yapar o konuda. Neyi ben şeyi kaçırdım. Ne yorumu? Bir şeye bakıyordum da Discord. O da gitti. Odan Ne- kayboldu. Mesaja bakıyordum. Kalifiye Şey işle ha. şey işin farkı tabii var. Hı. Yani önceden mesela kalifiye bir işle gitmek. Mesela sallıyorum yazılım mühendisisin. Orada bir iş buldun. Seni oraya şey yaptılar, çağırdılar, getirdiler. Orada kazandığın ücretle geçimle oraya böyle iltica edip ondan sonra bir şekilde yolumuzu buluruz arasında. Büyük fark var diye konuştuk aslında alım gücü Yani arasında da. yaşama mevzusu mu? Bir ayın sonunda kazandığım parayla ben yaşama mevzusu mu? Doğru mu anladım? Genel Ya olarak. bir noktada evet. Genel No- olarak evet. Ona da ben şöyle bakıyorum. Ya ben onlara hep hani şu kadar parayla şöyle yaşanır, bu alınır, bu alınır, şu alınır demiyorum. Çünkü herkesin yaşayacağı hayat farklı. Kimisi para biriktirmek için geliyor. Etinden tırnağından bir şeyler arttırmak için.
Hı hı. Geçen biri bana mesaj yazdı. Abi aylık 100 doları bulmayacak şey masrafım var diyor. Mutfak masrafım var diyor mesela. Adam sürekli noodle yiyor. İşte et görmemiş mesela. Para biriktirme derdinde. İşte kimisi de böyle hani onu denim bunu denim. Tamamıyla insanın yaşayacağı hayata bağlı ya. Ya Hmm. tutup atıyorum 2000 dolar kazanıyorsan gider ev kirası, elektrik, su, doğalgaz, fatura düştükten sonra, yemeği de düştükten sonra hiçbir şey yapmadan da para biriktiren var. Hı Yani hı. oralara çok hani öyle oldu böyle oldu ya ben pek fazla girme taraftarı değilim. İşinin Kişiden yaşı kişiye değişiyor. evet değişiyor. Muhabbet çok yani şey sabit bir şey değil. Dur blur yedim otomatik dur. Sabit bir ne yedim? Bir tane düzeleceğim. Heh. Düzeldim mi? Düzeldim. Ben Yayın onu sansürü yedi. Ben onu anladım. Yanlış anladıysam da soruya cevaben odam gitti onda bir ara soruya bakıyordum. Siz güzel konuşuyorsunuz ya. Konuş kafanıza göre. Yayın bizde diyor böyle. Abi bu arada yayın 3 saate geliyor. Orada çok geç olmadı mı? Aslında o kadar oldum ya. Yo ya sohbet muhabbet ediyoruz ya. 2.45 olmuş. Orası 6 saat ileride. 9 artı 6. Gece 3 mü orası? Gece 3'e geliyor. Ben yarın bir de derbi izleyeceğim ya. Bu saatlerde biraz ayakta kalmak istiyorum. Kendimi alıştırıyorum diye. Gece 1'de Fener Galatasaray derbisi mi olur ya? Abi Yarın biz maç burada var. izleyeceğiz abi. Türkiye'de. İşte ben de bu saatlerde büyük ihtimal maç bitecek. Hatta skor neyse skor vermeyeyim boş ver. Kehanetim tutar mutar sonra. Kuponlar Ben yatmış. Abi ver, senin ver. tutuyordu en son ya. Instagram'dan paylaşıyordu. Evet, 6. hislerim biraz kuvvetlidir o yönde. Fener alacak Abi diyeyim Konya'ya- geçeyim. Fener alacak diyeyim geçeyim Hayır öyle hayır söyleyeyim. abi öyle deme. Tersinde Ha, tersinde bu de. sefer tutmayacak işte. Bu sefer. Oğlum ben de Galatasaraylıyım ben de. Abi ben o şey yok mesela. 2 bitmeyecek o taraftarıyım. Ya 1 ya 0. Var mı Japonya'yla ben Japonya ile ilgili sorular chat'e bir bakayım. Discord'da ne dönüyor? Discord'un linkini pinledim arkadaşlar. Sorularınız Abi, olur. şey- Sohbet muhabbet etmek isteyenleriniz olur Japonya hakkında vesaire gelebilirsiniz. YouTube chatinde çok farklı muhabbetler dönüyordu siz konuşurken de ben biraz ilgilendim. Benim gözüm oraya kayıyordu zaten biz konuşurken. Dedim ne kadar hızlı konu değişiyor ya dedim yani chatte. Evet, evet. Farklı insanlar gelmeye başladı yayınlara. Abi Japonya'da 5 yıl sonra tatile gideceğim iki arkadaşımla toplam 5 kaç yıl TL sonra. mal olur 5 yıl sonuna kadar yani Ay Fatih Mucittin parantez içerisinde. Abi dedim 2 saniye sonra ne olacağımız belli değil. 5 yıl sonranın planı için 400 kalır mı? Yolu soruyor. 480k TL para. Bir de TL'yi hesaplamak için Yani. yeter mi demişsin. Yani zor sorunun zorunda zorunu. Abi hiç belli olmaz. Belki ileriki zamanlarda 1 lira 30 dolar olur bilemem. Her an her şey olabilir. Keşke abi. Çok Biri uzun şey ya. yazmıştı chat'e ya. Onu çok merak ettim. Cevap vermedin galiba ona. Japonya'da sık sık deprem oluyor mu? Hissediyor musun gibi bir soru gelmişti. Ben Ben onu onu çok bugün merak ediyorum. yayından önce düşündüm. Ne düşündüm biliyor musun? Dur bakayım kendime. Oturuyorum. Bir anda geldi. Ulan bayağıdır deprem olmuyor dedim kendi kendime. Hmm. Bayağıdır hissetmiyorum. Bak ben ne kadar oldu? 1,5 sene mi oldu? Neredeyse 1,5 sene oldu. Böyle neredeyse hiç deprem hissetmedim. Benim korktuğum şey şu. Burada bayağı 8-9 şiddetinde Tokyo'da özellikle bir deprem bekleniyor. Onlara biraz ben takığım. Bakıyorum haberleri birleştiriyorum. Çünkü 8 burada anasını zaten 5-5,5 oluyor. Zelzele şöyle sallanıyor hep. 8-9 yani insanüstü bir şey demek. Ben onun yaradan Vallahi. tarafından bir hazırlığı gibi düşünüyorum. Bekliyor. Toptan Allah ne verdiyse bir şey olacak diye Şeyler diye. bekliyorum. Çünkü 1,5 İnşallah senede olmaz. Japonya'da büyük bir depremin olmaması, son büyük depremleri bilmiyorum. Böyle 6'ın üzerinde kaç tane var da olmaması bence normal değil. Bence yakın zamanda büyük bir deprem
İnşallah olmaz ama yani bu da büyük İstanbul depremi gibi bekleniyor. Yapacak bir şey yok. Deprem Evet, ülkesi burası da. maalesef. Bir fobin var mı? Deprem fobin var mı? Ya deprem fobim ya ben bayağı büyük depremler geçirdim. Ben hiç şey yok bende. Olduğum yerde kalıyorum. Onu aşamadım ya. Taş kesiliyorum böyle. Böyle donuyorum. Hiçbir şey yapamıyorum mesela. O kadar Anladım. deprem görmeme rağmen yani fobi midir? Onu aşamadım ya. Bilmiyorum. Şöyle düşün. En azından Türkiye gibi değil. Oraya deprem bölgesi olduğunu bildikleri için binaları ona göre yapıyorlar. Tabii burada daha rahat hissetmen lazım ki Japonlar Evet. da öyle. Yani bakıldığında videoları açın bakın izleyin deprem olma anında insanlar yani çayını hala adam maça çayını içiyor mesela rahat rahat. Dışarıya çıkıyor kapının önüne çıkıyor. Nasıl davranacağını biliyor. Korkusu da yok tabii. Bina yıkılmayacak, o olmayacak, olmayacak. Ama ben geçen gün kuleye çıktım. Türk kafası işte ulan ya deprem olursa diye gittim bir yere oturdum çöktüm anasını satayım. Psikolojik ben. Psikolojim de bozuk benim. Sen Malatya'da mı yaşıyordun şeyden önce, Aşağı Japonya'ya bakamıyordum. taşınmadan Yok önce? ben İstanbul'daydım. Ha, tamam. Senin Okey. çektiğin deprem videosu yani videoda görünenler en azından çok kötüydü ya. Hangisi neydi? Hani senin Malatya videosu depremden Malatya'da sonra herhalde. çektiğin Türkiye'de ya. çektiğin Ha vardı ya Malatya. video. Merkezde. Yani ya ne diyeyim yani o konuda. İnşallah düzelir diyeceğim de o olay çok yavaş ilerliyor oralardan da. Evet. Bir Kaybın var de mı Cem? şeyde bekleniyor. Yok bizim yani çok şükür bir şey olmadı ama bayağı eşini, dostunu, yakınlarını kaybeden tanıdıklarımız vardı ya. Anladım. Ben yakın birebir ailemden kimseyi kaybetmedim de bizim uzak akrabalardan çok ölüm var. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Neyse. Ya abi hani o konuda bilmiyorum ya bence hani gönlün rahat olsun ya. Ya bizimkiler hala NATO kafa NATO mermer devam ediyor aynı mentaliteyle ilerlemeye. Bizim Maraş'ın yani herhalde bir %40'ı falan yok olmuş. Ben şeydeydim. Londra'daydım deprem olduğunda. Benim ailem Kahramanmaraş'taydı. 3 gün haber alamadım. Çok çok kötü bir psikolojiydi ama çok şükür onlara bir şey olmamış. Böyle gittiğimde böyle çocukluğumun falan geçtiği yerler. Senin videonda da gördüm. Aynı hisleri paylaştık. Böyle tanıyamıyorsun, şey yapamıyorsun falan ama bilmem senin de tespitin var mıdır? Hala aynı kafa devam ediyor. Hiçbir şeyden ders alınmamış o bölgelerden. İşte şehri buraya taşıyalım, şuraya taşıyalım diye bir kafayla gidiyor ama aynı müteahhitler de aynı mentaliteyle devam ediyor gibi geliyor bana. Yani şimdi Öyle ya. Japonya'daki insanların ya uzun mevzu bu ya. Bu tam 3 saatin Çok. sonunda şimdi kafam kaldırmaz. Biraz da ağır konuşabilirim. Bir sonraki yayında ağır konuşacağım. Ya bu deprem mevzusu çünkü Japonların bu işe bakış açısıyla yani bizdekilerin bakış açısı yok. Bizdekilerin bakış açısı yok da yani karşılaştırma bilmiyorum. Bir sonraki yayında filan da hatırlatırsanız konuşuruz bu deprem muhabbeti üzerine ya. Ya neyse konuşacak. Aynen. Deprem çok şey bir konu ya. Bir de çok yakın zamanda yaşadık ettik biraz canım Yoğun şu bir anda da konu. konuşmak istemiyor ya. Onun Ya üzerine. hiç konuşma, boş ver zaten ya. Biri şey demiş bak, abi Tokyo'nun hangi şehrinde yaşıyorsun demiş. Tokyo'nun hangi şehrinde yaşıyorsun Can? Merkezdeyim ben baba. Tokyo'nun hangi şehrinde? Merkez. Adresi yayınla bir de. Merkeze gel beni bulursun. Siyah bisikletli birini görürsün. Yo, Tokyo'nun hangi şehrinde? Tokyo'nun merkez tarafında. Minato'da. senin- Minato vardır ya. Var mı Herhalde Japonya ile ilgili sorular morlar saat varsa? ilerledikçe senin bir akıl kaymış herhalde abi. Ama ben normalde bu saatler vakitlerim. Hafif şöyle bir sola döneyim, hafif sağa döneyim, biraz kıçımı kaşıyım, yatayım uyuyayım. Ya iyi konuştuk ya. Sohbet muhabbet iyi, akıcı bir şekilde. Ben normalde bak yayına girerken en fazla diyordum 2 saat de. Ya böyle sohbet olunca güzel, akışında güzel gidiyor. Ben de bu saat olmasına rağmen
Biraz enerjik hissediyorum hala. Var mı Japonya ile ilgili sorular? En az deprem olan kırsal bölgeleri daha önce araştırdım. Az önce kırsalda bir ev demiştin. Hangi bölgeler sence iyi? Sesim gidiyor. Ve kırsal bölgelerde altyapı olsun, iş imkanı olsun ne durumda? Kırsal bölgelerde genellikle yaşlılar var. Tarıma dayalı bir sistem var Japonya'da. Gençler durmuyor. İş imkanı Japonca bilirsen yani bir şeyler çıkarabilirsin. Var belediyede şu sabusa gittiğinde hani bir şeyler ekip biçmeyle yani uğraşabilen bir elin parmağını geçmiyor, çok az. Japonya'nın kırsalını biraz sevmen lazım buraları. Biraz da Japonca bilmen lazım. Ayak uydurmak biraz zor o yönden. Abi merhaba, yen hakkında ne düşünüyorsun? Yen hakkında. Yenin Allah uçuyor gidiyor, en son 142 filandı. Yine meyve fiyatlarına zam gelecek gibi. Merkezde caminin orada. Cami bana uzak kalıyor. Japonya'da Türk görüyor musun? Çok fazla giden var mı? Var. Denk geliyorum. Bazen video çekerken denk geliyorum. Gözümün içine bakıyorlar. Cevap vermeyen var ama anlıyorum. O göz bakışlardan Türk olduklarını anlıyorum. Japonya ile ilgili çok sorun vardı. Esin Hanım buyurun. Sorun. Yani gördükçe okuyorum. Japon firmaları çok geride kaldı teknolojide. Yok, ben ona katılmıyorum. Dünyanın bak herhangi bir ülkesine gidin. Gelişmiş şehrine, dağına, şusuna, busuna, illa bir kişinin elinin altında Japonlardan çıkma bir şey vardır. Bir alet edevat vardır yani. O konuda Japonya'nın mesela ekonomisinde bir zarar geleceğine inanmıyorum yani. Firmalarında da aynı şekilde. En Bence basitinden kullandığınız telefonların kamerasının sensörlerini kim yapıyormuş ona bakarsanız Evet. oradan yola Ve çıkabilirsiniz. çok fazla olduğu için, ucuz olarak yaptıkları için her yere yayılıyorlar. yok yani Japonlardan çıkma bir sürü alet edevat var ve dünyanın her yerinde var ya. Yani milyon tane demeyeyim de böyle yüzlerce şirket var. O konularda zaten ben geçen hatta videoda mı söylemiştim. Bundan 30 sene kadar önce Amerika'nın geçim kaynaklarından biri de Japon şirketleri üzerinden bir para dönüyordu. Para akışı dönüyordu. Bayağı Amerika'da söz sahibiydi Japon şirketleri. Deli para döndürüyorlardı. Sonradan tabii ele aldılar. Çin gitti devreye. Amerika bir Japonya bir düştü vesaire derken. Ama hala senlerin getirmiş olduğu bir temel, adamlarda temel var. Temeli sağlam. Yaptığın Uber hakkında bilgi verebilir misin? Yetiyor mu? Yani full çalışırsan, düzenli çalışırsan yeter. Ortalama bir Japon'un standart paralardan bahsetmiştik. 200-250 bin yen bir aylık paraları kazanabilirsin. Bir ara videoların sayesinde bütün TR oradaydı ha? Nasıl? Abi tsunami çok fazla ilerliyor mu merkeze? Yok. O burada benim bölgede olmuyor. Benim bölgede anca nehir. Ama nehri filan. O da aşağılarda. Edremit Akçay'dan selam. Ayhan Öztürk abinden selamlar Ayhan abi. Bir ara yolda karşılaşırsam bir şey söylemeden seni takip... Aha geldi bir şeyci. Yiğit sen ha Discord'daki Yiğitsin. Yapma öyle şeyler. Ben hemen anlarım. Skor vermedi mi? Verdim. Fener 2-1. Söylemeyecektim, söyledim. Yaptığın Uber hakkında onu da söyledim. Japonya depreme çare bulduysa tsunami'ye bulamadı abi ona. Yani. Okyanus kalkıyor ona ya. Onu nasıl bulsun? Yani o daha çareden kastın iyi ama bir şey yapamıyorlar. Önlem alıyorlar ama o normal bir şey değil yani o. Doğal afet ya. Japonca bilmiyorum. 15 yıllık muhasebeciyim. Aynı zamanda konfeksiyon sektöründe üretim dikiş üzerine çok iyi tecrübem var. Japonya'da bu meslekte. Mesela benim sesim gidiyor. Dur. Bir saniye şu iki soruya da bakacağım. 3 saat oluyor arkadaşlar. Yani bende de size zahmet canlı yayını beğenin. Ben bu soruları cevaplarken canlı yayını beğenin. Abone de olursanız ben bu soruları cevaplarken. Bak son videoyu izlememişsiniz arkadaşlar. Ben istatistiklere bakıyorum. İzleyenlerin %70'i abone değil. Kim izliyor bu Kim videoları? izlememiş ya? İzlemeyenlere hemen not alıyorum.
Onlara bir yaz sağ baştan. Bir saniye dur. 15 yıllık muhasebeciyim. Bunu bir kere okuyayım. Gecenin 3'ünde 3 kere okuman lazım. Japonya'da meslek değişik olma. Konfeksiyon. Vallahi abi Japonya'da biraz Japonca abi dedim, pardon Esin Hanım. Gözüm iyice kayıyor benim. Yani mesleğiniz okey, tamam. Mesleğinizi burada yapabilirsin ama biraz ya burada çalışmak için Japonca, sizin meslekten yola çıkarak bir Japonca bilmeniz lazım. Onun cevap vereyim. Şart. Çünkü sizin etrafınızda çalışacak kişiler, işinizle alakalı olacak kişiler, etraflar filan %90 İngilizce de bilmiyordur. Japoncayı da konuşamazsanız biraz bir huzursuz hissedebilirsiniz. Strese sokabilir sizi. Japonya'ya gelmeden önce öğrensem, alıştırma yapsam Japonca daha mı iyi olur, yoksa direkt Japonca mı öğreneyim? Gelmeden biraz bir bak, biraz bir öğren. Abi Evet, uzun vloglarda kal. Evet, gelmeden biraz buraya taşınmadan önce biraz bir kulak aşinalığı olsun. Cem, kanji ile ilgili sıkıntı yaşıyor musun? Yaşıyorum. Hiç bilmiyorum. İşte hiç bilmemek mesela böyle mesela konfeksiyondu galiba hanımefendi. Konfeksiyona falan sıkıntı çıkartır mı sence? Ne düşünüyorsun? Evet tabii çıkar. Onlar da hep zaten bence çok kullanılıyor ya. Şimdi çıkar. Ya Resmi şeylerde falan zor ya. Konuşmada yani yazma olayı işin içerisine girdi mi? Ya bu senelerin getireceği bir çalışmayla hallolabilecek bir şey. Benim şu anda yani ben onu nasıl çözüyorum mesela? Uber'de şurada burada çalışırken Google'un bazen ekran görüntüsü alıyorum. Bir de apartmanları çözdüm mesela, artık o zamanın getirmiş olduğu bir şey. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Çok benim kanji ihtiyacım olmuyor ya. İşim gereği çok kanji kullanmıyorum. İhtiyacım olan yerlerde de translate yapıyorum. Hemen anlıyorum zaten. Bir de nereye nasıl gideceğimi de bildiğim için çok ufak bir pay kalıyor onu çözmem için. Google Translate yardım ediyor bana. Şimdi Ama vatandaşlık falan almak istersen galiba seni bir kanji testine falan sokuyorlardı, değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. evet yani evet. Değişik sorular soruyorlar. Vatandaşlık Senin bir böyle çocuk bir kitabı planım yok. vardı, eşinin sana aldı. Oradan öyle Evet. nasıl o nasıl gidiyor? Arada öyle zevk amaçlı bakıyorum öyle. Tık bir şeyler. Hoşuma gidiyor. Kaleme koyuyorsun. Neydi? Okuyor sana da. Söyleyeceğim bir şeyi unuttum. Patatesin Cagaymo muydu patates? Cagaymo diyor işte. Yok kamisi. İşte sayılar mayılar derken. Ya ben biraz hani oradan ziyade daha günlük hayatta eşle dostla arkadaşla olan Japonca üzerinden artık gitmeye çalışıyorum. Kitabı alayım Japonca çalışayımdan ziyade günlük hayatın içerisinden biraz kelimeleri kafama koymaya çalışıyorum ki daha böyle şey olsun. Daha öğrenmem ne derler, organik olsun. Çünkü defterden kitaptan bir şey öğreniyorsun. Yine onu aktarman için de, konuşman için de, hayata sokman için de o insanlarla konuşman lazım. Yani birileriyle konuşmak benim için daha şey ya. Bir yere kadar gidiyor çünkü o. Bir yere yaz, kanji yaz, hiragana yaz, tabelayı oku ama işin içerisine konuşma girdi mi işte o mesela stres giriyor, çekingenlik giriyor, şu bu derken ağzından bildiğin halde o kelime çıkmıyor ya. Daha çok böyle konuşarak, yanlış da olsa konuşarak o aşmak bence daha kolay. Abi senin Japonca şu an nedir yani? N3 var, N3 mü oluyor ya da sen Yok N4 babuş, mü benim sence? en son en son. M5 diyorsun. Evet, en beşinde en babası. Abi sen Ya o yoluyla kadar gitmemiş miydin oraya? o kadar kendimi öldürmeyeyim de yani anlıyorum bir kısmını. Şimdi sağdan soldan konuşmaların bir kısmını anlıyorum. Hani ve ulan da bu ne diyor, bu Japonca neydi? Hani o sohbetin 5. dakikasından sonra geliyor mesela. Ulan 5. 10. dakikasından sonra ve diye kaldım bazen oluyor.
Başlar böyle basit Japonca ile gittiği için. Ya ben turist olarak geldim işte. Benim seviye herhalde M5, yani hiç girmedim bir şeye. Bana yetti yani, ben bayağı sohbet ettim herkesle. Yani çok hani detay tabii arada anlamadığım çok oldu ama M5 iyiydi yani. Ya olabilir temel Turistik açıdan. basic şeylerle. Zaten Japonlarda şöyle bir şey var. Senin turist olduğunu biliyor. Zaten ben bazen özellikle Japonca konuşuyorum. Karşıdaki de bana Japonca konuşsun, cevap versin, bir şeyler öğrenim diye. Şerefsizler Japonca konuşmuyor. Türk konuşuyor. İngilizce konuşuyor. Yemin ediyorum 10 kişiden 8'i böyle ya. Bir abim var. Japonca Şerefsiz kursuna dedim, falan kusura bakmasın gidiyordu. Japonlar. Bir abim var, Japonca kursuna gidiyordu. 2013'te Japonya'ya gittiğinde şey dedi. Ya ben de hani Japoncamı geliştirmek için gidiyorum. Oradaki Japonlarla Japonca konuşuyorum. Japoncam da iyi diyordu. Ki iyi biliyorum. Japonca konuşuyorum. Bana inatla İngilizce cevap veriyor diyorlardı. Evet, bu dediğim muhabbet ya, tam Hmm. biraz bir sohbete girsen Japonca bildiğini bilseler Japonca devam ediyorlar. Fakat yani anlıyorlar ki bu Japonca bilmiyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bugün nereye gideceğiz? Diye kaldım mı? Tamam, anlıyorlar onu zaten. İngilizce'de böyle bir şey. İngilizce'de bir sağdan soldan bir sayede kırpıyorsun bir şeyler yapıyorsun ama yok, Japonlarda bir de öyle bir şeylik var. Abi Japonlar harbiden şunu mesela, hani bizzat yaşadığım için cidden İngilizce bilmiyor ya. Ya ben hala şaşırıyorum. Ben hatta tanıştım orada işte yaşıtlarımla falan. Dedim size hani lisede falan ders verilmiyor mu dedim İngilizce. Dedi veriliyor. Nasıl bilmiyorsunuz dedim. İşte kimse öyle kullanmıyor dedi. O yüzden bilmiyoruz dedi. Yani o kadar Tabii, gelişmiş ülke ama kimse konuşamıyor. ihtiyaç Abi yoktur. bizde de çok farklı değil aslında durum. Bizde de veriliyor ama Ya yani tabii ama biz gelişmiş ülke miyiz şimdi? Biraz öyle de bakmak lazım. gelişmekte olan ülkeyiz ama dışarıya çok açığız şimdi. Öyle Ya eğitim bakarsan biraz, yaptığımız çok gelişmiş. şimdi eğitime bağlayacağım da tabii Japonya'daki eğitimle bizdeki o mevzular da uzun ya. Ben turizm okudum. Ne oldu yani? Lisede turizm okuyan birinin İngilizcesinin şu anda ana dili gibi e, konuşuyor olması lazım İngilizceyi ama yok, ben İngilizceyi çalıştığım otelde gece vardiyasında hebele hübeleden devşirerek öğrendim, milletle sohbet muhabbet ederek. Bence Biraz o iş birazcık filolojiyle alakalı ya. Yani filo dil Dil yapısıyla bilir. alakalı. Yani dil bilgisiyle alakalı bir şey. Bizim Türkçe'ye baktığın zaman kaç tane farklı dilin miksi halinde. Türkçe var, Farsça var, Fransızca var, İngilizceden geçen bir sürü kelime var. Yapı zaten kök Türkçe yapısıyla ilerliyor. Biz bu şekilde konuşabiliyoruz. Bizde zaten farklı, yani bizim beynimiz ona göre evrilmiş. Japonya'da zannetmiyorum çok fazla dilin dışarıdan çok fazla şey aldığını, kelime falan aldığını ya da kural yapı aldığını ben pek zannetmiyorum. Belki ondan kaynaklı olabilir. Orada benim düşüncem siz daha iyi bilirsiniz. Bence İngilizce biliyorlardır da konuşamadıkları için, yani o dil dönme durumu, telaffuz durumu falan, ondan çok yönelmiyor da olabilirler gibi geliyor. Çünkü eğitim çok iyi abi o Japonya'da, yani dünyada bir numara değil mi? var, öyle çekingenlik muhabbeti var aramızda, bilmiyorum işte. Ben Telaffuz da sıkıntısı var tabii mesela ki de yani. Adamlar alışık değil tabii böyle ben yani. Biyaku sana soracaktım. Yani en çok dil bilenimiz sensin. Birçok dili biliyorsun. Ana dilin gibi bir sürü dil konuşuyorsun. Sen daha iyi cevaplarsın. Ya şöyle dediği gibi yani telaffuz Japonlar için İngilizce telaffuz veya genelde bütün diller için telaffuz sıkıntı oluyor. Çünkü yani onlarda olmayan sesler çıkabiliyor bazı diller. Mesela Fransızca konuşan Japonlar genelde zorlanıyor. R'leri söylemekte bazı kelimelerin ses çıkışını beceremiyorlar. Mesela bizde de bazen olabilir. Nasıl desem aklıma örnek gelmiyor da. Biz yine Japonca'da yapabiliyoruz. Çünkü ikimiz de Altay dillerinden Hı geliyoruz. hı hı.
biraz daha kolay adapte olabiliyoruz da Latin dilleridir öyle Germen dilleri falan onları öğrenirken bazen zorlanabiliyoruz çünkü alışık olmadığımız sesi boğazdan gelen seslerdir falan filan. Zorlanabilirler işte. Kısacası. Ya Ya bir şöyle. de ben Evet. şöyle bir şey analiz ettim abi. Yani Tokyo'daki insanlar bence daha çok hani İngilizceye ihtiyaç duymuyor. Hani çok turist geliyor. Hani belki biraz şeydir o. Hani illaki konuşuruzdan dolayı mı artık bilmiyorlar. Ya ben en son günümde Tokyo'da Akihabara'da döner yiyordum. Abi iki tane kız Afiyet olsun. vardı dönercide. Dönercide iki kız vardı. Hokkaido'dan gelmişler. Hokkaido Üniversitesi'nden. Biz ilk bir Japonca konuşuyorduk. Sonra İngilizceye geçtik. İngilizceleri çok iyiydi. Biri Kore dili ve edebiyatı okuyordu. İşte diğeri de estetikle alakalı bir şeydi. Yani onların İngilizcesi süperdi. Hokkaido'dan geliyorlarmış. Yani biraz ben bağdaştırdım yani şehirle alakası Telaffuz olarak. olarak mı, gramer olarak mı? Ya çok iyi İngilizceleri çok iyiydi. Hmm. Ama Tokyo'da mesela Kyoto'dan da kaç kişiyle konuştum işte yaşıtım olan. Ya ben üniversitedeyim 21 yaşındayım. Ee, bilmiyor hani Kyoto'dakiler de az çok az biliyordu. Tokyo'da ben ama bilen bir tek yaşlılar. Yaşlılar bence hani gençlerden daha çok biliyor. Yani bayağı sohbet etmiştim işte dedim zaten burada da. Yaşlılarla ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hepsi çok rahat İngilizce konuştu benimle. Sen iyi denk gelmişsin. Ya da denk geldi evet ama İyi ya denk ilk gelmişsin. günümde daha Tokyo'da ilk günümde adam geldi bana abi selam verdi metroda. İşte nerelisin dedi. İşte Türk'üm dedim. Niye geldin? Seyahate mi geldin? Gel işte turistik olarak geldim. Bana çıkarttı hediye verdi. Böyle bayağı bir İngilizce sohbet ettik yani. Amca da 70-75 yaşında vardır. Ya da 65. Yani bu arada bayağı bir Evet. uykun gelmiş gözüküyor ha. Benim Yani mi? Ha. aynen. Ha. He geldi aga falan. Bir kapandı herhalde senin zihin yavaş yavaş. Gözüm şeye takıldı ya. Bir şey chatte yazmıştı. Papağan da İngilizce biliyor diye. Abi adam burada ana dili gibi Fransızca, İngilizce şusu pusu konuşuyor, muhabbet ediyor. Abi papağan da İngilizce biliyor amına koyayım ya filan diyor. Hokkaido senin memleket abi. Her dilin bir dil ağacı var işte. Yani bu dil mevzusunu depremle birlikte bir sonraki yayında şey yaparız. Konuşuruz yine ya. Sana da yarınki maç için abi bir şey oldu. Pro oldu. Şey mi? Bu saatte Maç mı? Ha, bu bu saatte saatte. bitecek maç. Bu Ha, saatte büyük bitiyor. ihtimal ben böyle bir 70 gibi uyuyabilirim. Ya geçen Galatasaray maçını izleyeceğim diye ayakta kaldım. 2'de başlayacaktı. Ne maçıydı en son 1-0 aldığımız? 2'de başlayacak, 4'te Bu bitecek. şey Karagümrük maçı. Ha, Karagümrük maçı. Laptopu koydum. Açtım maçı. Tamam mı? Aa, ne güzel maç izleyeceğim böyle kafamda. Rahat şöyle bir uzandım. Anasını satayım. 10. saniyeden gözüm gitmiş. Gözümü bir açtım maç bitmiş. Orada da öyle bir dert oluyor tabii. Alışık değilim. Alıştırmaya çalışıyorum ama olmuyor yani. En son Bayern Münih şey maçını izleyeceğim diye kaçtı? 5'te miydi? Neydi? Uyudum ya. Onlar Maçı izleyeceğim diye uyudum. Sabah kalktım. Sonra ne oldu? İşe mi gittim? Ne yaptım? Enteresan bir şey oldu. Sonra bir gün yatmak zorunda kaldım ya. Acayip jet lag gibi bir şey oluyorsun burada. zaten Şampiyonlar Ligi maçları 11'de deplasmandakiler Türkiye saatiyle. Orada da Öyle gece öyle. 5 oluyor. Sabah 5 oluyor. O dönemde zaten. Neyse hayırlısı olsun. Şimdi ne durumdayız? 3 saat oldu. Arkadaşlar canlı yayını beğenin. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Var mı son diyeceğiniz bir şeyler? Valla izleyenlere... Usta Samuray ışığı kapat ışığı. Ne oluyor oğlum? Yapacağını ışığa sokayım. Bak uykum açıldı şu anda. İşte bunların hepsi planlanmış. Sen şeye sıkılıyorsundur. Abi Japonya'ya nasıl gelir? Japonya sonra sıkılıyorsundur. Uykum- Ondan uykun geliyor bence. Ya yok lan ya, normal şey uykum geliyor yani onunla alakası yok. Ama böyle sohbet muhabbet uykum. edilince Hmm. insan böyle konuşmak istiyor. Sohbet muhabbet etmek istiyor. Hiçbir zaman şey olmadı. Hiç şey değilim yani. İnsanlar 10 tane de soru
sorulsa Japonya'ya abi ben geleceğim, ne yapacağım, ne yapacağım, kaç para harcayayım? Güzelce cevaplarım. Yayın bitti mi güzelce de küfrümü yayını bitiriyor. Ulan böyle saçma saçma sorular sormayın. Yeter, bıktım ama. Hepsi rolmüş. İzleyenlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Discord'a şimdi teşekkür vasfına geldim. Teşekkür faslı. Discord'a gelenlere arkadaşlar, size de katıldığınız için hepinize Biz teşekkür ederiz. ayrı Biz ayrı teşekkür ederiz ya. teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, geldiniz, konuştunuz. Bir sonraki yayında tekrardan beklerim. Yine böyle sohbet, muhabbet ederiz. Valla ben de bıdı bıdı edecek muhabbet çok Cem. Yani sen Ederiz. uykun var şimdi. Yoksa ekonomiden de gireriz, siyasetinden de gireriz. Shinzo Abe nasıl öldürüldü falan onlara da Abi konuşuruz. ama Sıkıntı yok ya. Shinzo abi. Şimdi ben diyeceğim Abi bence Çinliler geldi Shinzo Abe'yi vurdu. Al başına eş. 2 saatte ondan konuş. Sen şey yapma abi. Biz burada konuşuruz. Arada takılır yani. Ben yolu verdim sana, Çinliler Shinzo Abe'yi aradan kaldırdı filan. Oradan İçeriden gizli istihbarat geldi diye. Bak ben eğer hani olursa nasip olsa bir sonraki yayında da eğer gelebilirsem sana ne soracağım biliyor musun? soracağım. Türkiye'den Japonya'ya giden sığınmacılarla ilgili çıkan haberleri soracağım. Evet. Bilmiyorum anladın mı ne demek istediğimi. Ondan sonra oradan Allah konuşuruz aşkına bence. Şimdi dert. konu çok uzun. Bak hemen çözdü millet. Yani sığınmacı, yani çok Türkiye'den dünyanın birçok yerine giden sığınmacılar var diye bir genel bir cevap verip topu bir sonraki yayına atabilirim. Abi, çok mantıklı bu arada evet. Konuşuruz bunları. Deprem, sığınmacı neydi? Shinzo Abe nasıl öldü? Bir şey daha vardı. Dil vardı. Bir de abi Yaşlandım Tokyo'da lan hangi oğlum, şehirde bu yaşıyorsun? soruları cevaplamadan yaşlandım. Bir daha bir Devam. Japonya'ya Tokyo'da nasıl hangi gelirim şehirde abi de. yaşıyorsun abi? Onu da cevaplar mısın? Japonya'ya nasıl gelirim? Bir de ne? Tokyo'da hangi şehirde yaşıyorsun? Tokyo'da hangi şehirde yaşıyorum? Onu ne Hangi yapıyorum? muhit? Tokyo'da hangi şehirde yaşadığım cevabını versem ne olacak? Onu kim merak ediyor ya? Cem harbi şaka mı yapıyor yok arkadaşlar yoksa harbiden anlamadı mı oradaki inceyi? Onu anlamadım ben. Bence şeyden Ya ya oradaki saat şehir ileride Uykusuzluktan olduğundan. anlamadı mı? Tokyo bir Anlamadım. şehir ya. Bak biri yazmış ki Tokyo'da hangi şehirde yaşıyorsun? Yok Tokyo bir aslında şehir ya. normal bir soru. Çünkü Tokyo tam olarak bir şehir değil. Çünkü hem bir şehir hem bir bölgenin ismi. Ha işte Ve de. içinde birkaç Şehri barındırıyor mu? eyalet. Evet. Ha, okey. Ya Mesela bu Saitama. şey Saitama gibi Tokyo algıladım ben, hani eyaletine bağlı. İstanbul'da nerede yaşıyorsun gibi öyle algıladım ben. Ya işte orada şey vardı işte dilin geyiği vardı da onun Ha. üzerinden döndüm. Ha, o makaraysa Ha, onu makara anlamadım anladın ben. mı? Ha. Makaraysa Allah Celal Allah. yanlış yazmamışsın oğlum bak aynı şeymiş. Eyaletmiş sen İyi, oradan yürü yanlış yazmadın sen iyi, onu sordum biz cahil kaldık boşver. Tamam, makarayı bir sonraki yayında devam ettiririz. Abone olanlara, canlı yayını beğenenlere dur son enerjimi toplayayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Discord'a gelin, sohbet muhabbet, orada da her milletten, ırktan insanlar var demeyeceğim. Yok, herkes Türk herhalde burada. Yanlış bir yere bağladım. O yüzden sohbet muhabbet orada da devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Abone olun. Videoları takip edin. Bir sonraki yayında görüşürüz. Var mı arkadaşlar sormak istediğiniz değil, canlı yayında şu anda Discord'da olanlar söylemek istediğiniz bir şeyler? Son sözlerinizi alayım. Canın sağlığı abi. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Canlı yayındakilere de teşekkür ediyorum. Bıdı bıdımı dinlediniz sağ olun valla. Estağfurullah. Öyle. İyi Görüşürüz. geceler abi. Bir İnşallah sonraki Japonya'da bir gün denk geliriz. geliriz ya, dünya küçük ya, denk geliriz illa bir yerlerde. İnşallah. Yani kendinize iyi bakın. İyi geceler herkese. Saygılar. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi geceler.